Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Real Madrid yani Arda Güler'in de rakipleri belli oluyor dostlar. Hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Like atarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Merhabalar merhabalar. Hemen şöyle paylaşımlara bir bakalım dostlar, neler var neler yok. Şampiyonlar Ligi tabii ki de kupayla topu tanıttı, direkt gösterdi arkadaşlar. Ee, Biz 3. torbada oluyoruz dostlar. Orada kim var? Fenerbahçe var. Galatasaray var. Bu arada e, Şahtar var orada. Arda Turan'ın takımı yine. Şey nerede ya? Sabah vardı abi. Sabah nerede? Sabah şeyde 4. torbada. Merhabalar merhabalar merhabalar. Salih, yerleri süpürge yapma, yayına gel. Vallahi hocam ona bile vakit yok, dur. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 3. torbada yer alıyor arkadaşlar. Ve karşılaşmıyorlar. Son 16'da ya da işte çeyrekte falan karşılaşıyorlar. Onun dışında başka ne söyleyeceğiz burada? Perşembe günü yani bugün saat 19'da başladı arkadaşlar. Şimdi biraz şovlar falan olur, gösteriler olur, konuşmalar olur. Sonra kura çekimine geçilecek. Şunu kaldırıyorum buradan. Evet, zafer gecesi Fenerbahçe'nin Lyon zaferiyle birlikte ülke puanında büyük bir sıçrama yapıyoruz. Devler Ligi'nde yolumuza iki takım ile devam ederken en yakın rakibimiz Çekya ile puan farkını 4,75'e çıkarıyoruz. Bu puan aynı zamanda önümüzdeki sezon elimizi çok güçlendirecek. Fenerbahçe yükseliyor. Sarı lacivertler bu sonuçla takım sıralamasında da 28. sıraya yükseldi. Gözler bugün arkadaşlar kura çekiminde olacak. Perşembe akşamı da Trabzonspor'a Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçları, evet. Bugün onların da maçı var arkadaşlar. Beşiktaş'ın da Zalgiris'le maçı var yine. Onları da takip etmeye çalışacağız tabii ki de. Ülke puanı önemli. İki takımla Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor olmak çok güzel. Fenerbahçe Real Madrid paylaştı. Lig aşamasındaki çekimindeki rakiplerimiz diyor. Bunlar çıkabilir diyor. 1. torba, 2. torba, 3. torba ve 4. torba. Galatasaray yine burada. Aa, bir dakika lan. Oğlum Fenerbahçe yok mu? Real Madrid Fenerbahçe ile eşleşmiyor mu? Ha, var, pardon. Fenerbahçe de burada. Sabah da orada. Bakalım hangi takıma denk gelecek? Real Madrid Arda Güler'i kim izleyebilecek? Göreceğiz arkadaşlar. Türkiye'ye getirelim ya şu Real Madrid'i tekrardan. Arda ilk maçta cezalı, evet. Abi neden cezalı? Çünkü Bayern Münih ikinci maçında Allianz Arena'da hakeme itiraz etti. Büyük ihtimalle artık hakaret mi etti, küfür mü etti? Orada bir kırmızı yedi maç sonunda. Evet, Fenerbahçeliler de çok heyecanlıdır arkadaşlar. 18 yıl sonra bu heyecanı yaşamak, ya bir futbol sever olarak bu heyecanı yaşaması gerekiyor Fenerbahçelilerin de. Kesinlikle arkadaşlar. İki takımla gidiyor olmak çok güzel bir şey. Hep bir takım bir takım, bazen bir takımı bile gönderemediğimiz dönemler oldu. Elemelerde, ön elemelerde elendiğimiz durumlar da oldu. O yüzden destekleyelim abi Türk takımlarını Avrupa'da. Bugün de Beşiktaş ve Trabzon'u da destekleyelim. Önemli. Bırakın abi şu çatışmayı artık. Evet, Fenerbahçe'de paylaşıyor Şampiyonlar Ligi kura zamanı. Sizce kiminle karşılaşacağız? Tahminlerinizi yorumlara bırakın diyor abi. Kiminle eşleşmek ister Fenerbahçe taraftarı? Onu sorayım, sonra Galatasaray taraftarlarına sorayım. Kiminle eşleşmek isterseniz, bu sezon kimi görmek istiyorsunuz? En güçlü rakip olarak karşınızda hangi rakiplerle oynamak istersiniz? Abi ne zaman başlayacak? Başlamıştır, şu an saat 7'yi 3 geçiyor zaten. Bakalım. Bir de like rica ediyoruz arkadaşlar. Böyle bana çeşitli içerik yap diyorsunuz. Alın size çeşitli içerik arkadaşlar. Yaptığımız zaman da destek bekliyoruz. Bana onu yap, bunu yap diyen, sadece Arda Güler yapma diyen bir sürü yorum görüyorum. Yapıyoruz, alın hadi bakalım. Sizde. Top sizde arkadaşlar. Evet, bir de şöyle bir yer var arkadaşlar. Orada da bir kura çekimi yapalım. Bir simülasyon yapalım sizlerle beraber. Bakalım. Mücahit buradan değil mi? Evet, yapıyorum ben. Bakalım kimler kimlerle eşleşecek. Şampiyonlar Ligi maçları 12 gün sonra başlıyor arkadaşlar. Bu arada 12 günümüz var. Transferler, onlara da birazdan değineceğiz. Galatasaray'ın Leao transfer olayı var. Ona bir bakacağız. Fenerbahçe'de de Aziz Başkan bir sürpriz yapabilirim diyor. Bir yıldız alabilirim diyor Şampiyonlar Ligi için diyor. Aziz Başkan yapar mı? Yapar abi. Birazdan başlıyor arkadaşlar. Inter Atletico Galatasaray olarak istiyor. Real Barcelona gelsin Türkiye'den.
Türkiye'ye ya. Ya ben Fenerbahçeler kim istiyor dedim. Real Türkiye'ye gelse bir de yensek tadından yenmez. Real hem gelse hem Fener'le eşleşsin istiyorum diyor. Arda niye? O kimse bir şey yazmamış ya. Kimle eşleşmek istiyorsunuz? Fenerbahçe, Galatasaray taraftarları. Sizlere soruyorum. Alo. Evet, hazır mıyız abi? Ben bir simülasyona giriyorum buradan. Kura yayınını açarsam izleyemem abi çünkü iki tane ekranım var. O yüzden. Kura yayının ekranına nasıl vereyim abi? Açıp kendiniz izleyeceksiniz. Böyle şeylerden arkadaşlar maçı aç. O yayını aç. Onu yansıt. Bunların hepsi teliftir arkadaşlar. Hiçbir şekilde sormamanız lazım zaten. Evet ben bir başlatıyorum arkadaşlar. Hızlıca şöyle bir oluşturalım bakalım. Hazır mıyız? Kim kiminle eşleşti? Bastım abi geliyor. Hadi bakalım. Ben bunu şimdi nasıl anlayacağım? Mesela gün gün vermiş burada. Tuesday, Monday, Wednesday. Evet Fenerbahçe Lask. Lask'la eşleşiyor abi burada. Ben bunu nasıl göreceğim ki? Sonra burada Türk takımlarına bakacağım. Galatasaray Arsenal. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Bunu nasıl göreceğiz ki abi? Dur bakalım. Çözeceğim burayı. Fenerbahçe Inter. Inter'le. Bu arada Real Madrid'e de bakalım ya. Dur bakalım. Real Madrid kiminle eşleşti burada? Burada gözüküyor mu abi? Real Madrid Lens'le eşleşiyor. Fenerbahçe Inter dedik burada. Galatasaray Slavia. Slavia Prag mı? Evet. Real Madrid nerede burada? Real Madrid Roma ile eşleşiyor. Galatasaray Atletico Madrid. Evet. Bir arkadaşımız yazmıştı. Atletico Madrid geliyor burada. Ben böyle gidiyorum ama evet. İkinci maç, üçüncü maç. 8 tane takımla eşleşecek dediğimiz gibi. Atletico dedik. Fenerbahçe Stuttgart mı? Stuttgart gelmiş burada Fenerbahçe'ye. Real Madrid Slovan ne lan? Slovan gelmiş. Fenerbahçe Manchester United var yine burada arkadaşlar. Fenerbahçe Manchester yener ya bence. Ne diyorsunuz? Kurayı ben telefondan izleyeyim abi. Çünkü chat'i göremem ben telefondan. Öyle yapalım biz en iyisi. Dur abi. Fenerbahçe Manchester United. Bu simülasyon arkadaşlar. Bizim yaptığımız simüle edilmiş hali. Galatasaray Lask yine burada. Real Madrid'e bir bakacağım. Lan Real Madrid neredesin lan? Real Madrid Napoli ile eşleşiyor. Bu maçı izleme şeyi neredeydi ya? Ah, ah, bulamadım ki linki. Linki arıyorum bir saniye arkadaşlar. Heh. Şuradan da linki açayım arkadaşlar. Buradan takip edeyim telefondan. Hadi ulan açıl ulan. Evet devam edelim arkadaşlar. Burada Real Madrid Bodo ile eşleşmiş. Galatasaray Kulüp Brugge. Fenerbahçe'yi arıyorum. Fenerbahçe Napoli görüyor abi burada. Sonrasında yine Real Madrid Manchester City Galatasaray Feyenoord var. Fenerbahçe Real Betis var abi. Galatasaray Leipzig. Ondan sonra Real Madrid Liverpool. Fenerbahçe Paris Saint-Germain gelmiş arkadaşlar. Galatasaray Aston Villa son maçlar. Fenerbahçe Villarreal. Real Madrid'i görmek istiyorum burada. Real Madrid neredesin? Real Madrid de Porto ile eşleşiyor. Yani Mourinho'nun ilk takımıyla. Tabii ki bu simülasyon arkadaşlar. Bizim yaptığımız bir simüle. Evet, burayı geçtim arkadaşlar. Burayı yine yaparız. Şöyle dursun bu burada. Ben şu şeyi bir açmam lazım. UEFA yayını da buradan izlemem lazım. TRT falan da veriyor arkadaşlar da
Orası biraz geriden geliyor olabilir. Evet, Paris'in başkanı bir konuşma çekiyor şu an. O da orada. Şeye baktım da arkadaşlar. Abi en iyisi ben chat'i şeyden açayım ya. Chat'i telefondan açmam lazım yoksa takip edemeyeceğim ben burayı. Champions Ligi'ni buradan görmem lazım, kura çekimini. Evet, ben şuradan devam arkadaşlar. Şuradan bir haberlere de bir bakacağız hemen tabii ki de. Üçüncü arkadaşlar. Üçüncü torbadayız. Biz üçüncü torbadayız. Abi sabah kimle? Sabah abi dördüncü torbada sabah. Biz şimdi aynı torbada olduğumuz takımlarla bildiğim kadarıyla eşleşmiyoruz değil mi arkadaşlar? Torbada bizim torbadakilerle eşleşmiyoruz. Neyse bakacağım şuradan, dur arkadaşlar. Abla bağırma abla, dur. Evet. Cefer'in konuşuyor, Cefer'in. Cefer'in bir konuşma gerçekleştiriyor. Ne geldi orada? Bir ödül dağıtılıyor. Bu arada Arda'ya ödül verilecek mi burada? Yılın yükselen yıldızı ödülü vardı Arda Güler'in. Thierry Henry geldi. Thierry Henry orada efsane topçu bir ödül aldı ama ne ödül aldı bilmiyoruz. Evet, burayı okumuştuk arkadaşlar. Real Madrid'i okuduk. Fenerbahçe'yi söylemiştik. Fenerbahçe'yi paylaştı. Şampiyonlar Ligi geri döndüm diye paylaştı. Fenerbahçe geri döndü arkadaşlar. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde. Evet, sizce Galatasaray'ın rakipleri kimler olacak dedik arkadaşlar. Bu şekilde görebiliriz buradan. Vallahi bilmiyorum, ödül verecek mi bilmiyorum. Arda basına mektup yazmış. Ne mektubu ya? Vallahi görmedik öyle bir şey. 18 yıl önce Fenerbahçe onun başkanlığında Şampiyonlar Ligi'ndeydi. 18 yıl sonra yine onun başkanlığında Şampiyonlar Ligi'nde Aziz Yıldırım efekt diyebilir miyiz abi? 18 yıl önce. Onunla beraber gidildi. 18 yıldır yoktu. 18 değil. Kaç yıldır yok Aziz Yıldırım? Yine onunla beraber tekrar. En son kiminle gidildiyse şimdi yine onunla gidiliyor arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne. Dediğim gibi çok güçlü bir rakip aslında Aziz Yıldırım. Arda Güler Fenerbahçe'yi paylaşıyor arkadaşlar. Fenerbahçe'sini unutmadı diye yazıyorlar. Bunu dün de söyledim canlı yayında. Arda Güler Mourinho'nun ne kadar Fenerbahçe ayar olduğunu biliyorsunuz. Şu paylaşımları yapması umarım ona bir sıkıntı çıkartmaz arkadaşlar. Dün de söyledim. Çünkü Mourinho belgeselinde bile Fenerbahçe'yi belgeseline katmadı. Neden? Hani bu kadar böyle bir düşman olunacak ne oldu, neler yaşandı orada? Artık bilmiyor. Tazminatını da aldı aslında. Bu kadar niye düşman oldu Fenerbahçe'ye? Arda'nın da biliyorsunuz Diomande döndükten sonra bir sıkıntı yaşayacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe'nin logosunu görmek bile Mourinho'ya orada bir kan donması yaşatıyordur bence. Vallahi bilmiyorum. Arda dediğim gibi bence Mourinho varken bu paylaşımları biraz azaltması gerekiyor. Biraz profesyonel davranması gerekiyor arkadaşlar. Henry'nin gollerini gösteriyorlar şu an. Thierry Henry'nin attığı ve Barcelona ile aldığı kupayı gösteriyorlar, Şampiyonlar Ligi. Reis sözleşmede bitmeden direkt Benfica'ya gittiği için tazminat alamadı diye biliyorum ben. Aldı mı ki? Aldı herhalde ya. Fenerbahçe'den tazminat aldı abi. Kaç? 10 milyon euro mu aldıydı? 10 milyon euro kadar bir tazminat aldı herhalde Fenerbahçe'den.
İki takımla temsil iyi oldu. Bayağı sevindim Fenerbahçe için. Kesinlikle abi. Kesinlikle gitmesi gerekiyor. Düşünsenize bir Real Madrid Fenerbahçe eşleşmesi olduğunu. Mourinho tekrardan Şükrü Saracoğlu'na Çobani Stadyumuna geldiğini düşünün. Çobani Stadyumuna geldiğini düşünün. Orada neler olur acaba? Çobani diye okunuyor değil mi o? Tekrardan oraya geldiğini düşünün. Ya da bir Galatasaray eşleşmesi Okan Buruk'un burnu sıkılır mı? Yine bir şeyler yaşanır mı oralarda? Göreceğiz. Arda'dan bir frikik golü gelir mi Fenerbahçe'ye? Ama Fenerbahçe kazanacak. Arda'dan bir frikik golü. Şükrü Saracoğlu'ndan özür dileyecek. Gol attığım için kusura bakmayın ama Fenerbahçe kazanacak. Ne diyorsunuz? Atatürk Stadyumu. Kante, evet, Kante bu sezon fena oynuyor arkadaşlar. Kante vallahi eski Kante olarak görüyoruz Kante'yi de. Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye mesaj. Ait olduğumuz yere geri döndük diyor abi. Fenerbahçe'sini unutmamış o da abi. Onun döneminde gidilemedi. Ama yine de hala destek oluyor olması onun gibi bir kariyerin önemli bir şey arkadaşlar. Schalke'yi de Bundesliga'ya çıkaran önemli faktörlerden birisiydi kendisi Kenan Karaman'la beraber. Aynı ülke takımları son 16'da ya da çeyrek finalde gelecek arkadaşlar. Aynı ülke takımları onun dışında karşılaşamıyor bildiğimiz kadarıyla. Fenerbahçe'nin 18 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde attığı gole sevinen taraftarların son hali. Taraftarın son hali. Evet, en çok bu adam hak ediyor. Artık yine aynı bağırıştan istiyoruz abi şu arkadaştan. Aynı bağırıştan gelsin. Çekiliş açıklanmadı. Şu an Thierry Henry konuşuyor arkadaşlar. Konuşma yapıyor. Biraz bir 10-15 dakika bu konuşmalar sürecektir. Şampiyonlar Ligi her zaman bir şov, bir görsel şölendir. Burada efsane oyuncular gelip konuşma yaparlar, ödüller verilir. Ondan sonra kura çekimine geçilir. Biz de sonuna kadar burada olacağız kura çekiminde arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nin 2026-27 sezonda kullanacak topları, abi bu topların rengi ne böyle ya? Eski siyah beyaz olan topları istiyoruz. Yıldızlı siyah beyaz istiyoruz. O zamanlar ne güzeldi ya. Star'daydı maçlar. Star TV'de. Sabri Ugan. Evet, rahmetli Sabri Ugan'ın sesiyle dinlemek böyle keyif verirdi ya. Helal, yayın açsa diyordum, açmış. Buradayız abi, buradayız. Valla farklılık istiyordu herkes. Farklı içerikler istiyordu. Yapmaya çalışıyoruz. Desteklerinizi de bekliyoruz. Like'larınızı yani. Abi sabah kimle oynayacak? Kardeşim onu da takip edeceğiz. Sabahı da takip edeceğiz. Azerbaycan temsilcisi Sabah ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bu arada bir şey soracağım. 8 yıl önce mi kuruldu bu kulüp? Azerbaycanlı kardeşlere soruyoruz. 8 yıl önce mi kuruldu abi? Çok merak ediyorum. Evet, Ronaldo'nun 5 Şampiyonlar Ligi pozu arkadaşlar. Yine Şampiyonlar Ligi tarafından paylaşılıyor. Evet, ee, birinci torbadaki teknik direktörler Luis Enrique, Kompany, Mourinho, Iraola, Chivo, Maresca, Arteta, Hansi Flick, Simeone arkadaşlar birinci torbanın koçları. İkinci torbanın koçları Niko Kovac, Gasperini, Borges, Unai Emery, Farioli, ülkemizden de Alanyaspor'dan bildiğimiz teknik hoca. Michael Carrick, Manchester United, Leko, Pellegrini, Boz. Üçüncü torbanın hocaları Giovanni Van Bronckhorst, Hollandalı teknik hoca Feyenoord'da. Davide Ancelotti, Carlo Ancelotti'nin oğlu Lille'de arkadaşlar. Şu an Lille'in hocası olarak o da temsil ediyor orayı. Knudsen, Massimiliano Allegri. Burada arkadaşlar Napoli'de Demichelis. Martin Demichelis ne kadar değişmiş lan. Ne top, bu iyi savunmacıydı. Inigo Perez burada, İsmail Kartal, Arda Turan ve Okan Buruk arkadaşlar. Oradalar. İsmail Hoca, Arda Hoca ve Okan Hoca oradalar arkadaşlar. Temsilcilerimiz. Bu arada Shakhtar'a da bakarız. Shakhtar da önemli. O şeye de bakacağız. Sabahın grubuna da bakacağız tabii ki de. Son gruba, son torbaya bakalım. Yaya Toure var abi. Çok sevdiğim bir orta sahadır kendisi eskilerden tabii ki de. Bu kim abi? Triposki. Hones var burada. Nikolic.
Kübayer, Fabregas, Como'nun hocası. Como da Şampiyonlar Ligi'nde. Nico Paz'la bakalım neler olacak. Top Moller. Bu abi bunlar niye iki kişiler? Haksızlık var burada. Abi burada haksızlık görüyorum. Bu arkadaşlar iki kişi gelmiş. Abi bunun da ismini okuyamadım. Çok garip isimler var. Tanımıyoruz. Evet. Kim bu? David Villa'yı gösteriyorlar. David Villa. Atletico Madrid, Barcelona. 14 Şampiyonlar Ligi golü. David Villa ne forvetti ama Valencia'da da oynadı tabii ki de. Evet. En iyi 14 golünü gösteriyorlar sanırım. David Villa arkadaşlar. O da şimdi ödül almaya gelecek herhalde. Ya burada Arda'ya ödül verilecek mi? Çok merak ediyorum ya. Ama Arda'nın bir paylaşımını da görmedik. Evet, David Villa gelmiş. Karizmasından da bir şey kaybetmemiş abi. Yaşlanmamış adam. Vallahi millet kadayıfa dönerken adam normal duruyor ya. Üçlü yok mu? Üçlü olsun, güçlü olsun. Puşkaş ne oldu abi? Puşkaşlık var ya, çok fena goller var abi. Çok fena goller var. Olmaz. Arda bir şey değil mi? Puşkaş'ı yalan olmuş olabilir Arda'nın. Bu arada Puşkaş bugün mü açıklanıyor? Mücahit. Biliyordur bizim Müco ya. Puşkaş bugün de açıklanıyor olabilir bu arada. Evet, David Villa konuşma yapıyor şu an. Daha kura çekimine geçilmedi arkadaşlar. Evet, yine ülkemizden takımların Avrupa için transfer haberlerine bakacağız. Dün çıkan haber şeydi. Milan, Rafael Leao için Galatasaray'ın yaptığı 45 milyon euroluk teklifi kabul ettiği yönünde haber vardı. Galatasaray Leao'ya yıllık 10-12 milyon euro net maaş teklif etti. Leao şu an Galatasaray'a transfer olup olmama konusunda düşünüyordu. Sonrasında Aston Villa'dan bir teklif geldi. Rafael Leao Aston Villa'yı seçti. Record'un haberi arkadaşlar. Vallahi Şampiyonlar Ligi için böyle oyuncuların her takımın alması gerekiyor. Fenerbahçe işte Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın da alması gerekiyor. Bu tarz oyuncuların Fenerbahçe'nin de alması gerekiyor. Bence Fenerbahçe için böyle bir oyuncu lazım. Sol kanat forvet için Kerem'in yerine bence kesinlikle alınmalı. Evet, bugün de Beşiktaş'ın da maçı var dedik arkadaşlar. Kaunos Žalgiris'le oynayacak. Saat 8'de maç. Zaten ilk maç farklı bir galibiyet aldı Beşiktaş. Umarım orada şey olmaz. Rehavete kapılmazlar ve gruplara kalırlar direkt. Beşiktaş'a da başarılar. Ve Beşiktaş arkadaşlar Kenan Yıldız'a benzetilen oyuncu. Juventus'tan Fabio Miretti'yi getirdi. İstanbul'da oyuncu. Sözleşme imzaladılar. Çok iyi bir oyuncu aslında Miretti. Bence fayda sağlayacaktır. Abi televizyonumu ayarlayamadım. TV'den aç dedin. Televizyonu ayarlayamadım. Böyle bir anten yok yani. Televizyonu açamam. Oğuz Aydın var orada. Evet, Oğuz Aydın mesela gördüğüm zaman, dünkü maçta gördüğüm zaman Kerem'den daha çok hak ediyor gibi oradaki formayı bence. Oğuz Aydın sağda değil de solda daha iyi oynadı ya. Bir şey diyeyim, milli takım içinde Barış Alper'e ekarte edecek oyuncudur herhalde o bölge için. Ee, Barış Alper'in kendisini net bir şekilde geliştirmesi gerekiyor. Bu yaştan sonra ne kadar gelişecek bilmem de. Oğuz Aydın bence şu an orayı daha çok hak ediyor gibi gözüküyor. Teknik açıdan çok iyi Oğuz. Yani rakip geçebiliyor, Barış Alper geçemiyor. Barış Alper hızıyla geçiyor. Oğuz Aydın tekniğiyle orada güzel işler yaptı dün. Lyon karşısında gerçekten etkiliydi o da. Burada Arda Güler haberleri var. Bunlara birazdan bakacağız dostlar. Evet, Şampiyonlar Ligi programı devam ediyor arkadaşlar. Evet, bir konuşmalar dönüyor orada yine dostlar. Şeye geleceğiz. Oğuz Aydın ABD maçında da çok iyiydi diyen var. Evet. Sağ ol Mücahit abi. Puşkaş Aralık'ta diyor. Evet, Puşkaş Aralık'taydı, pardon arkadaşlar. En iyi çıkış yapan genç oyuncu ödülü vardı Arda'nın. Şampiyonlar Ligi'nde onu kazandı.
Ama bu ödül burada veriliyor mu bilmiyorum. Marketti konuşuyor arkadaşlar. Bir konuşma gerçekleştiriyor o da. Bakalım. Ya abi heyecanlıyız tabii ki de. Şu rakipleri bir görelim ya. Her halükarda 8 maç oynanacak arkadaşlar. Fenerbahçe'de 8 maç oynayacak. Galatasaray'da 8 maç oynayacak. 4 maç içeride oynuyoruz. Kendi evimizde 4 maç dışarıda oynuyoruz. Elenmemiz kesinleşse bile ki öyle bir şey olmasın inşallah. İlerleyelim gidebildiğimiz yere kadar. Ee, 8 maçı tamamlayacağız. Yani 8 tane 8 kez vitrine çıkacak oyuncular. İşte mesela Oğuz Aydın için çok önemli. İşte Yunus Akgün sallıyorum. Ee, Levent Mercan oynarsa sol tarafta. Bu oyuncular da mesela Arda Güler gibi çıkıp kendisine Avrupa'da bir yer edinebilir arkadaşlar. Avrupa'nın her yerine gitmemiz, dağılmamız lazım. Eski Osmanlı'da olduğu gibi Viyana'ya kadar dayanmamız lazım abi ki küçümsenmeyelim. Arda'nın şu an çektiği gibi mobbingleri yememesi lazım Türklerin artık. Bunun olmaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden önemli yurt dışı. İnşallah ilk 24'e kalır iki takımımız. Bakalım ya neler olacak. Çok e, transferler lazım ama transferler lazım. Bu Şampiyonlar Ligi transferleri gidip yaşlı oyuncular değil. Böyle kaliteli genç mesela Greenwood gibi oyuncular gerekiyor abi. Leao gibi bir oyuncu mesela gelmesi gerekiyor. Miretti de keza önemli bir oyuncu bence Beşiktaş için. TV kapalı. TV'de hiçbir kanalım çekmiyor arkadaşlar. Ya Mücahit, al TRT Spor. Buradan açabilirim ancak. TRT Spor'u açıyorum buradan. Ama onda tabiden değil mi? Televizyonum çalışmıyor dedikçe 20 kere oraya yazmışsın ama. TRT Spor'da ben göremiyorum ya bu arada. Tabii tıkladım tabiiye kaybettim her şeyi. Heh. Abi maç özeti gösteriyor burası. Evet. İzlediğim şeyi de kaybettim ya. Vallahi kötü oldu. Var mı link Mücahit? Ben kaybettim burayı. Bakalım mı şu haberlere de? Evet, torbalardan bahsediyorlar şimdi arkadaşlar. Nasıl eşleşeceğini gösteriyor. Arda Güler ve Yan Diomande geçen sezonun başından bu yana Avrupa'nın en iyi 5 liginde en çok pozisyon yaratan 21 yaş altı 4 oyuncu arasında yer alıyor. Arda Güler 82 kez pozisyon yaratmış. Kenan Yıldız 79, Lamine Yamal 73, Yan Diomande 57. İki tane Türk yıldızımız en başta arkadaşlar. Bakalım Mourinho kimi tercih edecek? 140 milyon euroluk adam mı? Paha biçilemez Arda Güler'i mi tercih edecek? Real Madrid bu oyuncuyu almış arkadaşlar. Oscar'ı almış. Ama Castilla'da başlayacak. Altyapıda başlayacak oyuncu. Sonrasında A takıma yükselecek. Bu oyuncuyla sözleşme imzaladılar. Bunlara bakarız birazdan. Abi televizyonda dediğim gibi açılmıyor Müco ya. Televizyon anten ayarları olmuyor. Valla tekrar açayım ama eski şeyde bütün kanallar gitti değil mi? Eski olayda bütün kanallar gitti. Abi şeyi açacağım size. Şeyi de soracağım. Şeyi sormak istiyorum tabii ki de. Heh.
Evet, hangi takımları istiyorsunuz arkadaşlar burada? Ama torbayı da görmeniz lazım ya. Kendi torbanızdaki takımları, yani buradaki takımları seçmeyin abi. Evet, seç bakalım kendine bir rakip buradan. En önemli 4 tane rakip seç bana, güçlü rakip. Kimleri istiyorsun ya? Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarına sorayım abi. Juve bitirdi Kenan'ı. Şimdi soruyorum. Fener'de genç bir 10 numara geliyor. Kura çekimi abi, hala tanıtımlar devam ediyor. Bayern Münih'i gösteriyorlar şu an. Harry Kane'in Real Madrid'e attığı golü gösteriyor bende. Real Madrid Arda'nın Flick'i göstereceğiniz mi abi? Mbappe'nin Marsilya'ya attığı golü gösteriyor. Ya göstere göstere bu golü mü gösterdiniz gerçekten? Liverpool Szoboszlai'nin Galatasaray'a attığı golü gösteriyor. Inter. Ya şaka gibi, mesela Arda'nın o frikik golünü göstermesi lazım. Gitti Mbappe'nin boş kaleye attığı golü gösterdi ya. Haaland Manchester City. Arsenal. Gyökeres'in golünü gösteriyor orada da. Barcelona'da Yamal mı kim olacak? Fermi'nin golünü gösterdi orada da. Evet, rakipler kim dedik? Abi ama hangi takımlı olduğunu da yaz. Madrid Fener düşsün diyor. Fener Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain. Paris Arsenal sabah istiyor. Sabah takımı için Azerbaycanlı kardeşler. Arsenal ve Paris Saint-Germain istiyor ve Madrid istiyor onlar da. Real'e düşmeyelim, Arda var ya diyor. Ne haber hocam? Bayağıdır gelemiyorum. Hoş geldin hocam. Arda'nın friki göstermedi ya. Salih Şampiyonlar Ligi ileri seviyede, şu an acayip lobicilik var. Abi her yerde var ya. Evet, kura çekimi de başlıyor arkadaşlar. Evet, Henry çekecek. Thierry Henry. Fenerliyim. Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco, Real gelsin diyor. Benim biraz geriden geliyor herhalde arkadaşlar. TV olmadığı için. Maalesef. Bir de durdurdum yanlışlıkla. Çok güzel. Evet, Real Madrid. Arda Güler ilk maçta yok, ama onu da bilelim arkadaşlar. Arda Güler ilk maçta yok. Hadi bakalım. İlk kurayı çekti Henry. Real Madrid ve Bellingham'ın golünü gösteriyor. Ya oğlum, burada da mı ya? Lan burada da mı göstermiyorsunuz çocuğu? Gerçekten burada da mı göstermiyorsunuz ya? Vallahi burada da göstermiyorlar arkadaşlar. Evet, ikinci kura çekilecek, bakalım ne geliyor. Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, Lask, AYK. Evet, Thierry Henry çekti yine ikinci kurayı. Ne geliyor? Manchester City. Abla yazmana gerek yok. Benim takip etmem lazım buradan. Sen önde gidiyorsun da olmuyor, dur. Hayır abla, yani sen yazınca ben buradan görmemiş, o heyecanı yaşamamış oluyorum aslında yani.
Evet, Henrich yine çekti kurayı, bakalım ne geliyor. Inter. Inter geldi, Hakan Çalhanoğlu. Evet, Lautaro Martinez'in golü de orada herkese sunuluyor şu an. Ya burada gösterilen bir şey bile çok önemli ya. Evet, David Villa bastı butona. Oo, yani şey mi olacak? Ee, Hakan Çalhanoğlu şu an Arda Güler'le mi eşleşti arkadaşlar? Hakan Çalhanoğlu Arda Güler'le eşleşti değil mi? Ben yanlış görmüyorum. Şu an bütün takımları da karşıya mı çıkıyor? Nasıl oluyor abi bu? Evet değil mi? Evet evet aynen. Doğru, Doğukan da yazmış. Hakan Çalhanoğlu Arda Güler karşılaşması olacak. Hadi Ardam. Tamam. Ha okey. Barcelona'nın rakipleri kimler? Hemen onlar çıkacak. Evet, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Inter, Arsenal, Paris Saint-Germain, Roma, Leipzig, Arda Turan'ın takımı, AYK ve LASK. Hiçbir Türk takımı yok. Azerbaycan takımı da yok. Lan oğlum ya. Hiçbirimiz eşleşemedik. Oğlum bunlar Galatasaray'ın da mı rakipleri? Aa, Sabah'la Galatasaray'da eşleşiyor o zaman eğer öyleyse, öyle mi? Manchester, Paris, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah. Galatasaray, Barcelona, hadi bakalım. Patladık. Parça geliyor. Gel bakalım sen, gel bakalım bir gel. Pedri gel bakalım buraya bir. Atletico Madrid'in rakipleri geliyor. Kim geldi kim geldi? Sercan mı Rooney mi? Aynen öyle. Barış Alper mi? Barış Alper mi Rafinha mı? Yamal mı? Okan Buruk mu Filik mi? Fenerbahçe. Oy. Fenerbahçe kimle? Atletico'yla mı eşleşti? Dur. Eyvah 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 eyvah. Ha, şuradan açıyorum ben arkadaşlar. Devam ediyorum. Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Paris Saint-Germain, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AYK, Lens arkadaşlar. Manchester City'nin rakiplerine de bakalım. PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig. Oğlum ne maçlar dönecek lan? Fena fena. Manchester City. Inter'in rakipleri Liverpool, Real Madrid ve dediğimiz gibi Hakan Çalhanoğlu Arda Güler karşılaşması ve Arda Turan'la da karşı karşıya gelecekler. Arda Turan'ın takımıyla. Barcelona'nın rakibi Galatasaray. Abi Como var. Galatasaray, Manchester City, Paris Saint-Germain. Abi neler oluyor? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk torbadaki rakibi Galatasaray'ın Barcelona oldu arkadaşlar. Eyvah eyvah diyoruz. Abi ilk torbadan çektiğimiz takıma bak ya. Eyvahlar olsun ya. Abi ilk torbada kimler vardı ya? Niye bunlar geldi? Abi hepsi de güçlü ki ama ya. Inter bari gelseydi ya. Ama bir şey diyeyim mi? Atletico da olsa olurmuş ya. Tüh, patladık. Cayır cayır yırtıldık.
Ne? Paris Saint-Germain deplasmanı geldi Galatasaray'a. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Paris, Barcelona neler oluyor? Abi iptal edebiliyor muyuz gitmeyi? İptal olma şansı var mı? Hani Trabzon'u gönderelim. Beşiktaş'ı gönderelim yerimize. Fenerbahçe, Liverpool. Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool. Allah Allah. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun arkadaşlar. Patlıyoruz, cayır cayır patlıyoruz buralarda. Evet, bu simülasyon olsun. Bu deneme çekimi olsa şey olmuyor mu? Deneme yani. Baştan alamıyor muyuz bunu? Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri bunlar arkadaşlar. Fenerbahçe var rakibi olarak. Fener Atletico sarar ya. Vedat Muriç bilir İspanya'yı, ne diyorsun? Ama bizden kim bilir, kim nereyi bilir? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk torbadaki rakibi Atletico Madrid oldu. İkinci torbadan abi gittik. Ya abi iptaliz, evet. Fener Arsenal. Fener Arsenal geldi. Eyvahlar olsun. Arsenal değil mi ya? Liverpool abi. Sabah kimle eşleşti lan? Liverpool'un rakipleri de bunlar arkadaşlar. Fenerbahçe var. Oğlum neler oluyor? Çok kötü. Abi gitmesek mi? Hani iptal edebiliyor muyuz? Bence gitmemeliyiz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ilk torbadan Atletico Madrid ve Liverpool'la eşleşiyor abi. Her torbadan iki rakiple eşleşiyorduk değil mi? Öyle miydi ya? Ne? Abi Bayern Münih mi? Ne oluyor? Eyvahlar olsun. Bak, eyvahlar olsun diyorum. Abi bize Bayern Münih mi geldi? Abi Galatasaray'ın rakipleri çok daha zor, onu söyleyeyim. Fenerbahçe güzel kura çekti bak. Bak Fenerbahçe güzel kura çekti. Atletico Madrid ve Liverpool. Abi ilk torbadan seçtiklerimize bak. Paris Saint-Germain ve Barcelona. Eyvahlar olsun. Luis Enrique'nin deplasmanına gidiyoruz. Abi dursun baba. Kimi alıyorsan al. Ronaldinho'yu geri al bak. Ronaldinho'yu çağır. Kroos'a tokatla onu getir. Modric'i istiyorum. Sabah. Evet dostlar, bir de like'ınızı alalım bu arada ya arkadaşlar. Valla farklı içerik yapın diyoruz. Alın yapıyoruz abi. Destek olmanız gerekiyor o zaman. Like atalım. Unutan arkadaşlar, unutan dostlar. Bu Şampiyonlar Ligi'nde burada takip etmeye çalışacağız bu kanalda maçları. Lütfen destek olalım bu konsepte de. Maradona dirilse yine şansı yok GS'nin. WhatsApp kanalımızda orada arkadaşlar Alper atı verdi. Oraya şey. Sabah ne oldu? Abi sabaha boş ver. Bize ne oldu? Evet, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk torbadaki rakipleri. Eyvallah. Eyvah 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 eyvah. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Söyle abi. Galatasaray'a soruyorum. İki maçtan skor tahmini istiyorum. Galatasaray Barcelona skor tahmini. Galatasaray Paris Saint-Germain skor tahmini istiyorum sizden. Hemen yaz, okuyacağım abi. Yazın okuyacağım. Abi bize ne oldu?
Real'in rakipleri bak UCL yine kıyak geçmiş. 0 puan diyor ilk maçta. Salih o kadar parayı ne yaptı la Dursun Papi'niz? Vallahi bilmiyorum abi. Şikayet ediyorum. Cimer'e yazıyorum. Dursun Papi paraları nerede? Lütfen oyuncu alın. 5-0 Barça, 4-0 Paris diyor. Paris 10-0. Eyvallah, eyvallah. Ama neden? Bir sürpriz olmaz mı? Bir böyle bir kıvılcım yanmaz mı içimizde? Belki yenebiliriz ulan. Belki bir Bodo, belki bir yok boş ver ya. Hiç girmedim oraya. Yok. Bir gol sürpriz olur. Bayern kaç atar? Galatasaray 1 Paris 13 yazmış. Hemen banlayalım arkadaşı. Paris Saint-Germain 4-1 yenildik. Barça 3-1. Galatasaray net gitti. Vallahi. Evet, kura çekimi devam ediyor bu arada. Yeniden başlandı. Okan belki Enrique'yi ters köşe yaparsa sürpriz olur. Abi ters köşe mi? Yok ya. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Zor. Galatasaray Barcelona'yı rezil rüsva edecek diyor. Acaba bizim sahada mı maç? Okan Buruk şu an ne düşünüyordur? Abi şu takım iki tane teknik direktör getirmişti. Ben Okan Buruk, Fatih Terim'i yan yana görmek istiyorum burada. Ancak kurtuluşumuz bir şekilde olacaktır. Nerede o arkadaşlar? Bir saniye. Lan nerede bu hocalar? Allah Allah, hocalar buradaydı. Abi o ikili hocalı takımdan istiyorum. Lütfen. Ha, şundan istiyorum abi. Şu ikisinden istiyorum. Barça İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe güzel rakip çekti ama ya. Vallahi Fener iyi çekti. Neyse onların şansı bari güzel gitsin ya. Bir ikili hoca dürüm paket yap evladım. Sabah Dortmund'la eşleşiyor, evet. Sabah Dortmund. Borussia Dortmund sabah arkadaşlar. Sabaha soran dostlar. Sabah akşam izleyeceğimiz maçlar olacak. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım var. 2 hoca sayılır ha. 3 hoca sayılır abi o. Dortmund sabah takımı. Azerbaycan takımı. Porto, Manchester City, Liverpool. Evet, artık o güçlü birinci torbadan rakip seçmeyeceğiz arkadaşlar. En babaları Galatasaray seçti, onu söyleyeyim. Galatasaray iptal abi ya. Yani çok büyük yani, işte ne diyeyim sana. Mbappe'yi falan transfer etmemiz lazım. İşte Neuer'i falan alalım kaleye, bir şeyler yapalım. Thierry Henry mesela kura çekiminde, David Villa, bunlar bile gelse etki edebilir yani, bunlar bile oynasa. Mesela Thierry Henry gelse şu an Barış Alper'den iyi oynar. Onu istiyorum takıma. Çok zor. Abi Fener ne yapar? Fener bir şey diyeyim ya. Atletico'yu falan berabere bitirirse, yok. Atletico'yu yenmesi lazım. Liverpool'la beraberlik ya da yenilgi yazıyorum ben Liverpool'a. Ama Liverpool deplasman mı içeride mi, o önemli. Orayı kaçırdım, oraları. Liverpool deplasmansa ya beraberlik ya yenilgi yazıyorum. Atletico maçına win yazıyorum Fenerbahçe'ye. Liverpool Kadıköy'de, üf abi ya. Yapıştırsın Fenerbahçe orada. Galatasaray evinize dönün çocuklar. Evinize dönün çocuklar. Bırakın. Evinize dönün. Galatasaray sadece Samet Akaydın kurdu.
Abi nereden biliyorsunuz? Belki Şampuanlar Ligi kupasını alacağız. Real Betis, Arsenal, Bayern Münih, Porto, Dortmund. Abi sabah Do- Barcelona Dortmund'la oynayacak. Sabahın rakipleri Barcelona, Dortmund. Fenerbahçe, evet, siz iyi rakip çektiniz ya. Valla gruptaki güzel rakipleri çekti Fenerbahçe. Baba biz ne olacağız? Yani Dembeleler, Dueler, Kvaratskhelia. Bir de Paris deplasman abi. Barcelona deplasman olsa daha iyi olurdu. Paris deplasman. Çok kötü. Hem Fransa deplasman hem de Paris'le yani. Roma Fener. Bak yine güzel rakip. Güzel rakip. Fenerbahçe güzel rakip seçti. Ama ikinci torbaya bir bakmam lazım. Kimler vardı? Şu an ikinci torbadan alıyoruz değil mi rakipleri? Ama abi burada düşük takımlar da varmış ya. Ya düşük dediğimiz buradaki her takımı güzeldir de. Kulüp Brugge falan. Kulüp Brugge de bizi hep yeniyor bizim takımları. Betis falan. PSV de çekilebilirdi ya. Mourinho eski takımlarıyla eşleşti. Full yapı var diyor. Roma çok güçlü diğerlerine göre, evet. Manchester United. Aa, Manchester'da var lan. Bayern Münih, Atletik, Roma, Manchester United. Salihsiz beraberlik. Hocam ben beraberlik değil de fark yememek için uğraşması gerekiyor. Bir de Galatasaray çok kötü bu sezon. Oyuncu da alamadılar hiç. Çok kötü. Fenerbahçe için daha iyi bir kura olamazdı. İyi gidiyor ama Galatasaray çok zor. Galatasaray ve Fenerbahçe bir tane zayıf takım çıksın. Evet ya, lütfen. Sporting ya da PSV Galatasaray'a. Roma haberi gelmedi mi ya buraya? Evet. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ilk iki torbadan rakipleri Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa ve Roma arkadaşlar. Fenerbahçe'nin rakipleri şu an 4 rakip. Fenerbahçe 17, Galatasaray 28. bitirir ligi diyor. Aa, Galatasaray ve Galatasaray da Aston Villa'yı çekmiş oradan. Değil mi? Müco nerede lan Müco? Sporting mi geldi? Evet, Sporting abi. Galatasaray'ın bir sonraki rakibi. Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting. O zaman şöyle mi oluyor? Barcelona bizim evimizde, Paris deplasman, Aston Villa bizim sahada, Sporting deplasman.
8 takım. Şey 8 takım oynayacağız. 8 maç oynayacağız değil mi arkadaşlar? 8 maç yapılacak. 4 iç saha, 4 dışarıda. Yani geçtiğimiz sezonun formatıyla aynı. Çünkü her sene bir şeyler değişiyor arkadaşlar ya. Galatasaray ilk 13'te bitirecek diyen var. Evet 8, evet 8-8. Merve Özkan 8 Euro'da. Barcelona'yı yenersek Paris bizi yense Aston Villa Sporting'i yenerse çok iyi olur ama çok zor ihtimal. Abi sabah çıkan Manchester United, Arsenal, Borussia Dortmund. Abi Şampiyonlar Ligi burası. Ne bekliyoruz? Ne gelsin yani? Juventus mu gelsin? Köy takımı mı gelsin? Galatasaray'ı gösteriyor şu an. Evet, Sara'nın Juventus'a attığı golü gösterdi. Top yuvarlak, her şey olabilir. Evet evet, her şey olabilir ya, bakalım. Şansları bol olsun ya. Evet, Galatasaray'ın Barcelona, Paris, Aston Villa ve Sporting arkadaşlar. Fenerbahçe, Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa yine, Roma. Ortak rakibimiz var bu arada. Aston Villa 2 kez Türk takımlarıyla karşılaşacak. Arda Turan, Shakhtar mı geldi? Evet, Shakhtar. Fener Arda Turan'ın takımıyla eşleşiyor değil mi? Evet, Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'le eşleşiyor arkadaşlar. Beşinci rakibi Shakhtar oluyor. Güzel, güzel rakip. Yani dişe diş olur ya. Fener sadece bir maç kazanacak. Abi hepsini kazansınlar ya. Niye öyle diyoruz arkadaşlar? Niye ayrılıyoruz burada? Burada ayrılmamanız gereken bir yer ha. Burası Süper Lig değil, Şampiyonlar Ligi lan. Hem ülke puanı da çok önemli bak burada. Bölünmeyin abi burada, bölünmeyin. Villarreal mi geldi Fener'e bir de? Güzel. 2 kez İspanya'ya gidecek Fenerbahçe. Villarreal çok ağam şahım bir takım değil bu arada. Yok ya, Villarreal gelmedi ya. Evet. Fenerbahçe'nin rakipleri ardı ardına geliyor abi. Villarreal. Evet, bir sonraki rakip Villarreal oldu. Oğlum Fener'in rakipleri niye ardı arda açıklanıyor? Ne oluyor? Baga mı girdi oraya? Villarreal. Abi bu ne kadar karışık bir kura böyle bir kura çekim olabilir mi ya? Ne, hiçbir şey olduğunu anlamıyorum ya. Bodo'yla mı eşleştik abi biz? Vallahi hiçbir şey anlamıyorum ya. Çok saçma yani.
Canlı bakıyorum zaten de ne baktığımı anlamıyorum ki. Ne yazdığını bir yerde ne kim nerede kimle oynuyor yazmıyor ki. Ben de vallahi boşluğa bakıyorum mal mal. Ya bu ne abi ya çok garip. Kenan Avrupa Ligi'nde de oynayamayacak. Arkadaşlar bütün maçları kaçırıyor. 3 ay sahalardan uzak Kenan Yıldız. Sakatlandı ya. Evet Fenerbahçe. David Villa Fenerbahçe kelimesini söyledi orada. Fenerbahçe'nin ismini söyledi. Lask ve Slavia. Bunlar ne abi? Mesela bak UEFA Avrupa Ligi takımları gibi bu isimler. Bunlar güzel. Feyenoord Galatasaray'la mı eşleşiyor abi? Evet Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Liverpool kendi sahasında. Atletico deplasman, Roma kendi sahasında, Aston Villa deplasman, Villarreal kendi sahası, Shakhtar deplasman, Slavia evinde, Lask deplasman. Fener'in rakipleri. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Umarım evet Galatasaray. Tomo'yla mı eşleştik ya? Napoli gelse de Osimhen şunları atsa diyor. Evet Galatasaray arkadaşlar. Galatasaray nasıl söylüyor oğlum? Galatasaray. Evet Osimhen'in golünü gösteriyor şu an. Feyenoord. Feyenoord mu geldi lan? Oğlum Hollanda takımlarına biz bir şey yapamıyoruz ya. Evet Feyenoord geldi. Allah Allah çok zor çekiyoruz oğlum. Dursun Papi. Alo transfer yok mu transfer? Hocam transfer yok mu? Bak Stuttgart ve AYK. Allah Allah çektiğimiz rakiplere bak abi. Ya şu Napoli gelseydi bize ya. Dursun Papi. Evet Galatasaray'ın rakipleri de bunlar arkadaşlar. Barcelona kendi sahasında Paris Saint-Germain deplasman. Aston Villa kendi sahamızda Sporting deplasman. Feyenoord kendi sahamızda Lille deplasman. Lille gelmiş oğlum yine bir Fransız takımı ya. Fransa deplasmanlarından nefret ederim. Stuttgart kendi sahamızda AYK. Yunanistan'a gidiyoruz deplasmana. Abi transfer transfer transfer. Fenerbahçe için de transfer 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 lütfen. Galatasaray'ın rakipleri dedik. Fener'in rakiplerine son kez bakalım. Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool kendi sahamızda, Atletico deplasmana gidiyoruz. Roma kendi sahamızda, Aston Villa'ya deplasmana gidiyoruz. Villarreal kendi sahamızda, Shakhtar deplasman. Shakhtar'ın ki Rusya'da şeyde olmayacak maç herhalde değil mi? Ukrayna'da olmayacak. Slavia kendi sahamızda, Lask deplasman abi. Berke Galatasaray'ı sever. Al işte mesela ayrışan bir insan daha mesela. Biz burada Fenerbahçe'yi söylerken bile deplasmandayız. Kendi evimizde izliyoruz.
Lille onu sever, bunu sever. Sen mesela başarısız olmasını istiyorsun. Şey ya, bu Real Madrid'in komple rakipleri çıktı mıydı? Real Madrid'in Arda Güler kimlerle oynayacak? Hakan Çalhanoğlu ya. Onu çok isteyen Arsenal'le oynayacak Arda Güler. İlk maçta ama Inter Çalhanoğlu'yla beraber oynayamayacaklar karşılıklı. İlk maç cezalarda Arsenal deplasman olacak büyük ihtimalle. Bir vitrine çıkar oynarsa. Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven'la oynayacak Roma'yla, Leipzig, Şak. Abi ne kadar kolay rakipler lan bunlara. Vallahi kolay rakipler gelmiş Real Madrid. Real Madrid'le hiçbir Türk takımı eşleşmedi. Vallahi o üzücü oldu ya. Sıralama değişebilir. Vallahi değişmez herhalde ya. Beşiktaş'ın da Avrupa maçı başladı arkadaşlar. Ya ödül yok mu abi şurada Arda? Arsenal'den sonra rakip yok. Evet ya, Real Madrid'e. Ya baksana şuna. Inter Arsenal. Ya bunları, hatta Inter de belki. Vallahi tatsız oldu gibi ya. Galatasaray'ın özellikle bayağı bir tatsız oldu ya. Fenerbahçe'nin bir ihtimal şansı var. Fenerbahçe'nin bir şey değil mi? Şansı var ya. Ya Liverpool'u kendi evinde ağırlaması çok iyi. Atletico'nun deplasman olması çok iyi. Tamam, Atletico deplasmanı da zordur ama Liverpool deplasmanı mı Atletico deplasmanı mı diye sorarım. Galatasaray'ı gördünüz yani. Liverpool'u yendi kendi sahasında. Deplasmana gidince patladık mesela. Liverpool deplasmanı sıkıntılı. Roma bence Fenerbahçe güzel çekti ya. Abi bu ne ya? Keşke Paris Saint-Germain'le kendi evimizde oynasaydık ya. Ya şurasını değiştiremiyor muyuz en azından? Hani mesela 5 tane yedikten sonra en azından tribün falan sahaya iner de iptal olurdu maç. Abla maç sırası nasıl belli değil bak. Evinde, deplasman, evinde, deplasman, evinde, deplasman, evinde, deplasman. Aynı şekilde kendi sahasında Fenerbahçe'nin deplasmanda, evinde, deplasmanda. Sabahın rakipleri Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Prag. Bunlar mı rakipleri? Abi sabaha geçmiş olsun. Ya sabah sabah bizi golle uyandırsınlar istiyorum yani. Evet, mesela Alperen de ayrışan insanlar arasında. Alperen de ayrışıyor. Sabaha mezar yapmaz mısın? Yok abi, yapmayalım, onlar da başarılı olsun ya. Ayrımcılık yapmayın, zaten mahalle ligi gibiyiz, çok doğru. Bir de siz çıkıntılık yapıyorsunuz, doğru. Galatasaray Liverpool'u yenemez dediler. Evet, tarihin en iyi Liverpool'u falan dendi. İki maçta da yendik. İki maçta yendik. İki kez yendik değil mi biz? Hem grup maçlarında yendik hem
İyi de evinde başlayacağı sıra belli değil dedi. Abla burada ne yazıyorsa onlar doğru. Şu evinde deplasman var ya. Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu abi, olmaz mı? Ha işte burada. Liverpool, Atletico Madrid, Galatasaray'dan daha iyi kura çekti Fenerbahçe. Abi ne düşünüyorsunuz? Soruyorum abi, hemen chat'e yazın, beraber bir değerlendirelim. Ben burayı kapatıyorum ya, zaten bir şey anladığım da yok benim buradan ya. Kapattım ben burayı. Heh. Abi soruyorum sizlere. Bir de like atalım arkadaşlar. Yeni gelen dostlar, like atalım yayına. Farklı içerik diyordunuz. Alın farklı içerik. Parmaklar çalışsın lütfen. Real Madrid'e gerçekten torpil geçirmiş bu arada ya. Soruyorum. Tek tek yaz abi. Fenerbahçe Liverpool kendi evinde diye başlayarak, Liverpool maçı ne olur? Beraberlik ya da yenilgi. İşte altın Atletico Madrid beraberlik, yenilgi, galibiyet. O şekilde yaz bakayım. Bütün takımları bir yaz. Sadece Fenerbahçe'yi yazalım. Sizlerin görüşlerini bir merak ediyorum arkadaşlar. Galatasaray'ın grubuna da çok kötü. Paris ve Barcelona çıktı. Paris Saint-Germain ve Barcelona en büyükleri. Diğerlerine bakacağız şimdi. Şimdi ben de bir değerlendireyim arkadaşlar burayı. Şöyle geldim. Liverpool kendi evinde win yazalım mı ya Fener'e burada? Tek tek sorayım hadi. Liverpool, dur şöyle soralım. Tek tek soruyorum arkadaşlar. Liverpool maçı kendi sahamızda, Fenerbahçe Liverpool ne olur abi? Zor win ama. Yener miyiz, beraberlik mi? Yoksa yenilgi mi? 2-1 Fener diyorlar. Gerçekçi olalım ama her şeyde. Win ama zorlu win. Yeneriz diyor herkes. Hadi yendik diyelim. Kötü düşünmeyelim. Yendik. Atletico Madrid deplasman, ne düşünüyorsun? Ben de yener diyorum kendi sahasında Liverpool'u. Yenemeyiz diyor. Atletico Madrid deplasman ne diyorsun? Murat. Berabere. Yenilir. Kesin yeneriz Atletico. Deplasman ama. Çok zor, 2-0 falan yeniliriz diyorlar. Atletico Madrid deplasmanı çok zor. Atletico alır diyor. Atletico'ya lose yazalım mı ya? Aslında Liverpool'a lose yazmak lazım da. Atletico'ya lose yazalım biz. Çünkü diğer rakipleri zaten yenecek diye konuşacağız büyük ihtimalle. Atletico'ya lose yazdım abi. Yenildi. Roma evinde. Roma kendi evinde abi. Fenerbahçe kendi sahamızda Roma ile eşleşiyoruz. Roma. Roma yeneriz ya. Berabere mi? Bak direkt beraber eder geldi. Kardeşim, şimdi diyeceğim, ben sana bir şeyler diyeceğim. Dur seni ben bir banlayayım da kardeşim, dur sen. Bana isim okutturuyor burada. Ben seni şöyle bir yarım saat, senin parmakların bir dinlensin. Hadi bakalım kardeşim. Roma'ya beraberlik mi yazıyorsunuz? Fener aklını kullansın artık. Kerem İrfan falan oynarsa bile rezil oluruz diyor. Oynatırlarsa rezil oluruz. Beraberlik yazdım Roma'ya. Aston Villa deplasman.
Real'in rakipleri şaka mı? Evet, lokum gibi abi. Evet, aynen öyle baktık. Aston Villa deplasman. Beraberlik. Bir kere yazsan olur Hasan hocam. Bir kere yazsan yeter. Aston Villa deplasmana beraberlik yazdık. Villarreal maçı kendi sahasında win yazıyorum ben ya. Villarreal win abi. Villarreal bizim sahada. Eski şampiyon berabere Villa. Aston Villa. Evet, kupayı aldılar değil mi? Galibiyet yazdım abi Villarreal'e. Shakhtar deplasman. Win yazıyorum ya Shakhtar'a. Ama Arda Turan'ın takımı da güçlü tabii de. Yani Arda Turan iyi çalıştırıyor. Shakhtar zor maç beraber. Berabere diyenler var. Zor maç. Kesinlikle zor maç. Shakhtar'ı yeneriz diyor. Win Arda motivasyon ile gelir. Beşiktaş'ı da yenmişler değil mi Shakhtar? Arda oyunu çok iyi okur da oyun içi hamleleri karşılık veremezsek beraber olur ama total bakarsak win. Yeneriz de tamam, galibiyet yazdık oraya da, deplasmanda galibiyet. Slavia Prag kendi sahasında win yazıyorum direkt. Abi bayağı win yazdık Fener'e bak. Ben Slavia Prag kendi sahasında win, ya bak bunları winlemesi lazım mesela. Lask deplasmanına size bir şey, beraberlik yazıyorum. Lask deplasmanına. Ya tamam, sıralaması belli değil. Ben öylesine söylüyorum. Tamam, öylesine söylüyorum. Slavia Prag kendi sahasında win yazıyorum. Laska deplasmana rehavet işte falan filan işte bilmediği bir ülke falan. Beraberlik yazdım deplasmana. Evet, burada bayağı bir puan toplar Fenerbahçe. Son 32'ye doğru gider herhalde. Selam iyi. Madrid'e kimler çıktı abi? Real Madrid'e. Şimdi Fenerbahçe'yi konuştuk. Galatasaray'a geçeceğiz. En son Real Madrid'i konuşalım. Real Madrid'in rakipleri de belli. Geldim Galatasaray'a. Hazır mıyız arkadaşlar? Barcelona kendi sahamızda. 4 aydır takip ediyorsun. Teşekkürler. İsmam. İsa. Kendi sahamızda Barcelona'yla. Barça farkla. Barcelona kendi sahamızda win yazıyorum arkadaşlar. Neden ayrıştınız? Abi Liverpool maçına win yazmadık mı Fenerbahçe'ye? Win yazdık buraya. Barcelona win diyorum arkadaşlar. Paris Saint-Germain farkla yenilgi yazıyorum. Bunlar Allah'ın lütfu, geçmiş olsun Galatasaray. Bak win yazıyorum Barça maçına. Liverpool da lose'du. Barcelona bizim sahamıza geliyor bu arada. Kendi sahamızda. Abi milli takım aklına gelsin. Gelmesin. Kardeşim İsa okudum ya İsa. Barcelona bak içine kardeşim. Ya da hadi beraberlik, çok da uçmayalım. Beraberlik diyelim hadi. Kendi sahamızda beraber. Tamam, win yazmıyorum. Çoğu hayalperestlik olur. Ya şu kadroyla, kadroyu güzel yapsalardı win yazılırdı oraya. Hiçbir şekilde. Ya oğlum, saçma sapan Çorum'la Morum'la berabere kalıyoruz ya. Olmaz öyle. Yaz win imkansız değil. Win mi yazalım? Abi win mi beraberlik mi? Gerekirse oynatmayız. Galatasaray zoru sever, Barça yener. Abi Barça ve Paris Saint-Germain lose, diğerleri konuşulur diyor.
Adil olacaktık. Berabere ufaltmamak lazım karşı tarafı da. Beraber abi. Barça maçına beraberlik. Abi PSG'ye 7-8-0 falan yazıyorum ben bu arada. Bak harbi diyorum yazıyorum bu arada. Bak elek ederler bizi. Salih abi seni 4 ayı önceden takipçinin, ben seni Türkiye'den izliyorum. Barça yener, Çorum'a yenilir. Abi lose. Aston Villa kendi sahasında beraberlik yazıyorum buraya da. Fener'e yazdığımız gibi beraberlik yazalım. Ki biz Fenerbahçe'ye deplasmana beraberlik yazdık değil mi? Deplasmanda beraberlik yazdık bu arada Fener'e. Kendi sahamızda buraya, ama adamlar kupayı aldı. Bizim kupamız var mı? Yok. Çupamızı verin. Çupamızı. Aston Villa beraberlik yazalım. Sporting deplasman abi ya. Çok zor orada. Sporting deplasmanına ben beraberlik yazıyorum. Hatta lose bile yazılır. Hangisi kayda geçsin? Ne oldu? Galatasaray Aston'u yener 3 yaz abi. Adamlar kupa aldı. Sporting deplasman abi. Beraberlik yine. Feyenoord kendi evimizde. Hollanda takımlarını yenemiyoruz bir şekilde ama Feyenoord'a win yazdım. Lille deplasmanına. Bu arada Osimhen'in eski takımı değil mi Lille ya? Abi Lille deplasmanına win yazıyorum ya. Stuttgart kendi evimizde. Lan Stuttgart deplasman olsaydı ya, Almanya takımı ya. Orada zaten kendi sahamız gibi olurdu ya. Berke Özer var evet. Geçen 10 rating almış ya Berke, herhalde 10. Yağız, Yağız dedim ve seni de banladım kardeşim. Hadi. Evet, AYK rehavete gideriz, yenilgi, aynen doğru, katılıyorum. Abi şu Stuttgart'a win yazdım. AYK deplasman lose olur mu ya? Çok kötü. Lose. Beraberlikten orası da, hadi bakayım. Topluyorum puanları. Beraberlik 1 puan abi. Aston Villa kendi sahamızda yine beraberlik 2 puan. Sporting deplasman abi hep beraberlik yazdık ya. Sporting deplasman beraberlik 3 puan. Feyenoord kendi sahamızda yendik 6 puan. Lille deplasman ee, 8 puan hadi lan. Şu Stuttgart win dedik. 12 puan mı? 8, 10, 11 puan. 12 puan. 12 puan diyelim buraya. Barcelona beraberlik çok zor abi. Tamam lose diyelim. Yenildik. Aston Villa 1 puan. Sporting 1 puan. Feyenoord 3, 5 puan. Lille 8 puan. 11 puan. 12 puan yazdım. Fenerbahçe'ye de hemen geri döneceğim. 12 puan yazamaz mıyız? Bak 2 maçı direkt lose yazdık zaten. Hemen Fener'e geldim. Bize 12 puan yazdım abi ben. Liverpool kendi sahasında beraberlik dedik değil mi? Deplasman yenilgi dedik. Roma kendi evinde yendi. 3, 4 puan. Aston Villa deplasman beraberlik dedik. 5 puan. Villarreal win 8 puan. Shakhtar deplasman beraberlik dedik. 9 puan. 12 puan. 13 puan. 14. 13-14 puan. 13 puan da Fener'e. 12 Galatasaray. 13 Fenerbahçe. 14 yazılır işte AYK yenerse. Ne diyorsunuz? Normal midir abi? Ya Liverpool'a bak, beraberlik yazdık ama. Lose da olabilir o. Lille yener Galatasaray. İnşallah hepsini hep bütün takımlarımızı yensin. Aynı neredeyse.
Abi çünkü baş takımlar, yani Fenerbahçe şuradaki puandan alıyor. Beraberlik verdiğimiz yerden. Ama çok zor arkadaşlar. Bak, Sporting deplasmanı mesela lose olabilir, bak söyleyeyim. Lille deplasmanı lose olabilir. AYK falan bilmiyorum da bak buralara geleyim. Lose. Bak bu bile lose olabilir. Roma kendi evinde beraberlik belki win olabilir. Aston Villa deplasman mesela bak lose olabilir yine. Villarreal'i kendi evinde direkt yener Fenerbahçe. Diğerlerine win yazılabilir yani Fenerbahçe'ye de. Çok zor. Real Madrid'e bakalım. Real Madrid'in rakipleri ne dedik? İlk maç değil de Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler karşı karşıya geliyor. Ama ilk maçta karşı karşıya gelirlerse Arda Güler'in bir maçlık cezası var, oynayamayacak. Inter, Real Madrid beraberlik bile yazılabilir bu Inter maçına. Arsenal yazıyorum ya. Ne diyorsunuz? PSV Real Madrid alır, Roma Real Madrid alır, Leipzig Diomande'nin eski takımı. Orada bir şey var. Shakhtar. Shakhtar da bak Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'yla karşı karşıya gelecek. Arda Turan. Bayağı bir Türk karşılaşması olacak orada. Sonra diğerleri de zaten AYK ve LASK onları yener. Arda burada kaç maç oynar? Zaten bir maçı kaçırıyor. Umarım Arsenal maçında Arda Güler oynar çünkü orada çok güzel bir vitrini olur Arda'nın. Abi grup değil, bu lig aşaması aslında ya. Bu grup değil. Yani şöyle bir lig olacak abi burada. Nerede o? Şöyle bir lig olacak abi. Şu altta kalanlar elenecek. Şu sıraya kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 takım. Son 12 takıma kalanlar direkt eleniyor abi. Bunlar eleme şeyine kalıyor buradaki takımlar abi. Buraya kalanlar elemeye. Bunlar direkt bir üstüne son 16'ya kalıyorlar. Değil mi? Buraya kalanlar abi. Burada kalanlar direkt eleniyor. Playoff oynuyor buradakiler. Son 16 oluyor. Ondan sonra da işte yarı çeyrekler falan. O zaman çıkar ya bizimkiler abi, ama inşallah çıkarlar. Arda Turan umarım o grupta şov yapar. Tur atlar diyor. Grup atlar. Telefondan izleyenler yorumları kapatıp beğeni atıp tekrar açabilirsiniz. Teşekkürler. Vallahi bilmiyorum abi ama zor da gibi ya. Ya Galatasaray özellikle çok bitik bir kura çekti ya. Galatasaray bitik bir kura çekti vallahi. Bitik bitik ötesi. İlk 24'e giremeyebiliriz biz. Yani şu alana biz giremeyebiliriz abi. Fenerbahçe bir ihtimal girer. Galatasaray şuraya bir ihtimal giremeyebilir. Yani şurada bile, ya PSV'nin yazdığı yer var ya, sınırda bile kalabiliriz biz. Ama Fenerbahçe şu çizginin üstünde olur yani. Galatasaray işi çok zor. Fener belki bir şeyler yapar. Real Madrid rahat gibi. Sabaha da geçmiş olsun diyor. Evet. Sabaha da geçmiş olsun bu arada. Aspor geçen seneye göre Galatasaray'ın grubu iyi dediler. Abi geçen sene biz kimler oynadık? Liverpool oynadık. Atletico Madrid son 16'da mı? Son 32'de mi geldiydi? Bodo'yla oynadık. Elegrin 51-70, teşekkürler hocam. Selamlar. Bir Fenerbahçeli olarak inanılmaz mutluyum. Sadece bizim nispeten kolay rakiplerimizden dolayı değil, Galatasaray'a nispeten Avengers ekibini seçmiş olmasından dolayı. Yani burada ne, ayrıldık mı hocam burada? Yani Galatasaray'ın zor rakipleri seçmesinden dolayı mutlu mu oldunuz? Onu anlamadım. Ben böyle şeylerde ayrılmayı sevmiyorum. Ayrımcı olmayı sevmiyorum. Onu söyleyeyim.
Milliyetçilik işin içine girince ben de tutarım elbet GS'yi. Şimdiden söylüyoruz işte böyle. Vallahi ne dediğinizi anlamadım ben. Arda'nın cezası yok. Maçtan sonra iptal edildi. İstersen kontrol et Salih. Neden iptal edildi abi? Aa, Lyon nerede? Şu ulusalda Türkiye'yi temsil ederken ayrışmak kadar saçma bir şey yok. Ne oldu futbol sevdasına bu düşmancılık? Demek istediğim maçlar başlayınca tabii ki tutacağım Galatasaray'ı. Türk takımı neticede. Şimdi daha maçlar başlamadı ya, latife yapıyoruz işte. İşte pek bir yere gidemiyoruz ya, böyle olunca ülkece bir yere gidemiyoruz arkadaşlar. O üzüyor beni ya. Evet, Fenerbahçe diyorum, Real Madrid'de paylaşım yapmış. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi rakipleri, ne yazık ki hayalini kurduğumuz eşleşme gerçekleşmeyecek. Fenerbahçe yok yazmış. Arda Güler. Fenerbahçe ve Galatasaray yok. Ben Galatasaray'la da eşleşmesini isterdim bu arada. En kötü Azerbaycan takımı eşleşseydi. Vallahi evet. Arda Güler. Ya Arda Güler'in inşallah Arsenal maçında oynar yani. Arsenal maçı Arda'nın vitrini olur. Bir şey olduğu zaman gidebileceği bir yer olur orası. Buralar şekilde, evet. Gözümüzde büyütmeyelim. Liverpool'da korkunç bir eşleşme idi geçen sene. Galatasaray iki kere içeride yendi. Top yuvarlaktır. Yenileceğiz diye bir garanti yok. Yeter ki ruhuyla oynasın GS. Ya inşallah ikisi de başarılı olsun arkadaşlar. Hatta sabah takımı da başarılı olsun. Olsunlar abi, yani baksanıza. Adamlar 6-7 takımla gidiyor ya. Bak şöyle bir gösterelim, bak dur. Bak sana İngiliz takımlarını sayıyorum. Kaç takımla gidiyorlar? Bir, 2, 3, 4, 5. 5-6 takım mesela İngiliz takımı. Biz niye iki tane takımla zor gidiyoruz ya? Galatasaray en zor kurayı çeken takım oldu. Evet. Arda Turan'ın da takımını sayarsak 5 alfa var. Yabancılar bize şu GS'li, FB'li demiyor. Bunlar Türk diyor. Bak mesela yurt dışında yaşayan bir abimiz Tolga abi. Yabancılar bize Galatasaraylı, Fenerbahçeli demiyor. Bunlar Türk diyor. Yendiklerinde Türkleri yendik diyorlar. Biraz aklı olan Avrupa maçlarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diye düşünmez. Katılıyorum abi. Ben normal hayatımda da böyleyim. Kamera karşısında da değil abi. Ben izlerken ulan işte yenilse de ah şuradan yakalasam da gibi izlemiyorum ben. Avrupa maçlarından bahsediyorum. Ligde kendi takımını tutabilirsin. Holiganlık olabilir, her şey olabilir. Hiç ya, futbol seversin sonuçta. Ama ben Avrupa'da böyle takılılmasını çok geriye doğru giden bir düşünce olarak görüyorum. Ha, biz Liverpool'la Manchester City olsaydık, iki tane ayrı takım olsaydık, zaten 8-9 takımla gidiyorsun ve kupalar getiren bir ülkesin zaten. Ülkene gelmiş o kupalar kaç kez. Dersin ki ya ben Manchester City'yi tutuyorum. Manchester United oynuyor birisiyle Şampiyonlar Ligi'nde. Yenilsin diyebilirim mesela. Dalga da geçerim onunla. Ama adamlar zaten o kupaları getiriyorlar. Başarılar var. İyi bir ligleri var. Her sene bir kupa geliyor. Avrupa'dan bir kupa geliyor. Yani mesela Aston Villa getirdi en son. İşte Manchester City Şampiyonlar Ligi'ni götürdü. Chelsea götürdü en son. Bir şeyleri başarmışlar ve sonra dalgasına bakıyorlar. Biz hiçbir şey başaramadık. Bir tane Galatasaray'ın UEFA kupası var bak. UEFA Avrupa Ligi bile demiyorum. UEFA kupası var. Çok eskidi. Çok eskide kaldı. UEFA kupası. Bak ligin adı bile değişti. UEFA Avrupa Ligi oldu ligin ismi. Evet, ülke puanı çok önemli. Belki ileride 3 takımla gideceğiz, belli mi olur? Avrupa'da abi, Avrupa'dan bahsediyoruz ya. Süper Lig'deyiz, kafanıza göresiniz. Hocam ben Galatasaray'a 19 puan yazdım. Ben 12 yazdım Galatasaray'a.
Fenerbahçe'ye de Fenerbahçe'ye de 14 yazdık herhalde. Fener'in fikstürü evet güzel ya. En azından Fenerbahçe güzel fikstür çekti. Bizimki çok kötü ama Galatasaray'ınki çok kötü. Bitik. Galatasaray 9 puan, Fenerbahçe 13. İnşallah ikisi de gruptan çıksın. Evet, bir de biz yıllar sonra iki takımla ilk defa gidiyoruz arkadaşlar. İki takımla gidiyoruz. O yüzden destekleyelim. Aslında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yapacağı aynı şey, iki takım dışında diğer maçları almaları lazım. Evet, bu arada onlar da canlı dişine takıp o Türk oyuncular özellikle Avrupa'ya gitmek, transfer olmak istiyorsa yırtınmaları lazım. Real'in fikstürü kek hocam, kek yani. Keşke Fenerbahçe veya Galatasaray'a gelseydi o fikstür. Keşke yani şu Real'e gelen fikstür birimize gelseydi yani. Şuna baksana, şu fikstüre nerede? Ben bu arada şunla değiştirmeye okeyim ya. Bir saniye şöyle alayım. Ben şu fikstürle bu fikstürü değiştirmeye hazırım yani. Okeyim yani ben buna. Ben bu fikstürü okeyim. Galatasaray buraya gelsin derim mesela. Galatasaray Avrupa'ya alışkın sahili. Siz farklı oynuyorsunuz Avrupa'da. Galatasaray bir yolunu bulur, çıkar merak etme. Ya çıkıp çıkmaması değil de işte rezil olmamak lazım. Orada gidebildiğimiz yere kadar ülke puanını taşımak lazım. Fener kendi sahasında yenilir, gider deplasmanda yener. İsmini ilk defa duyduğum takımlara 2-3 yer Fenerliyim ama bir güvenemiyorum. İşte öyle de bir şey var mesela Türk takımlarında. Milli takımda da öyleyiz biz. Gidiyoruz Faroe Adalarına yeniliriz. Dünya Kupası'nı almış Fransa'yı yendik mesela. Neyse ki GSFB derbisi olmayacak, olabilir. Neden olabilir? Son 16'da karşılaşabilme ihtimalleri var sanırım. Güzel olur ya, Şampiyonlar Ligi'nde derbi izleriz abi. Yıkmadan, üzmeden izlemek lazım yine böyle şeyleri. Aziz Başkan Rashford'u çekmiş. Abi dedim ya, bak bir tane sürpriz yapacak çünkü Aziz Başkan söyledi. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak dedi, şey yapacağız. Sürprizim var dedi. Yeni linkler de gelmiş. Şöyle bakalım. Evet, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri arkadaşlar. Evet. Kendi sahamızda, deplasmanda, kendi sahamız Sporting deplasman, kendi sahamız deplasman, kendi sahamız deplasman. Böyle devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin rakipleri yine söyledik. Deplasmanda. İlk maç şeyi de mi oldu? Deplasman Atletico, kendi sahasında Liverpool. Deplasmandayız. Aston Villa Roma ile kendi sahamızda. Shakhtar'da deplasmana gidiyoruz. Villarreal kendi sahamız. Lask'ta deplasmana gidiyoruz. Slavia Prag'da kendi sahamızdayız. Real Madrid'de paylaşmış. Bunlar bizim lig aşamasındaki rakiplerimiz diye arkadaşlar. Bu şekilde paylaşılmış orası da. Evet, Fenerbahçe'nin rakipleri. Fikstür cumartesi günü belli olacak arkadaşlar. Öyle yazılmış. Şimdilik bu şekilde gözüküyor. Dursun Özbek kurada Paris Saint-Germain'i istiyordum. O geldi. Diğeri gelmedi. Diğeri kim? Dursun Papi. Kelebek suratlım. Sen PSG'yi istiyorsun. Taraftar da transfer istiyor. Onu bir halleder miyiz yalnız? Abla bile, yanımızdaki abla bile transfer yapacak mısın bakış atmış. Onu söyleyeyim yani. Yamal ikinci kez Türkiye'ye gelecek. Dursun Özbek, zor kurallardan birini çektik. Galatasaray'ın alışık olduğu bir zorluk. Ama bu sene öyle olmayacak. Bu sene transfer de yok, hiçbir şey yok. Ben güvenmiyorum Galatasaray'a. Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmak için sahada olacağız. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. TRT Spor'a yaptığı açıklamalar. Transfer planlamamıza kuraya göre yapmıyoruz. Planlamamızı
Şampiyonlar Ligi'nde zaten kolay kura yok. Başarılı olmak için takviye etmeye çalışıyoruz. 27. şampiyonluğu kazanmak ve diğer hedefimiz, bu iki hedef için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Baba ne devam ediyor? Transfer sezonu bitti la. Yok ya. Evet, Oğuz Çetin Fenerbahçe adına konuşuyor. Temel hedefimiz kulübümüzü tekrar ayağa kaldırmak. Bu yönde ciddi bir sinerji oluşturuldu. Bizim için asıl olan şampiyonluk hasretini gidermek ve ilk adım olarak da 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızdır. Hedeflerimiz bitmez. Birkaç transferi de yerine getireceğiz diyor. Fenerbahçe'den de transfer gelecek diyor. Takviye demedi mi? Aa takviye mi dedi? Takviyeye takviye etmeye çalışıyoruz. Takviye değil mi? Takviye yazıyor ya. Ben de şey yap dur. Aston Villa, Rafael Leao Galatasaray'ın maaş teklifine yaklaşmayacağını bildirdi. Portekizli oyuncu buna rağmen Premier Lig'e öncelik veriyor. Unai Emery de devreye girip Rafael Leao ile birkaç görüşme yaptı. Bu arada kaptırırsak hem Fenerbahçe'nin rakibinde bu oyuncu olmuş olacak, hem de bizim rakibimizde. Aston Villa yönetimi hem Milan hem de Rafael Leao'nun onaylayacağı bir formül hazırlıyor. Anlaşma yakın. Matteo Moretto haberi yapıyor. Leao'yu alamadı Galatasaray. Büyük ihtimalle alamadı. Ne diyor abi bu? En zorlu grubu mu çekti diyor. Ne diyor abi bu? Çevirin şunu ya. More dangerous. Efendim, Salih diyor sabaha bak. Kaç puan toplar? PSG maçında Galatasaray Beşiktaş'ın rekorunu kırmaz umarım. Allah zor abi ya, işte olabilir. Bu takımlar bu grubu daha tehlikeli hale getiriyor dedi. Ha, Napoli bu grubu, Fenerbahçe bu grubu, Villarreal bu grubu daha tehlikeli hale getiriyormuş. Evet. Aston Villa Goreska'yı kadrosuna kattı. Al işte. İkimizin de rakibi. İki takımın da rakibi arkadaşlar. Goreska da gel. Goreska! Liverpool'un atak oyuncuları. Isak 145 milyon euro. Wirtz 136 milyon euro. Ekitike 95 milyon euro. Barkola'yı aldı bu arada bugün. Barkola da Liverpool'a transfer oldu. O da 135 milyon euro. Barkola bu arada bugün haberi vardı hatta. Shorts yapacaktım. Barkola gitti, Arda Güler gider mi Paris Saint-Germain'e diye. Sabaha da bakacağız. Bekle hocam. Bakalım sabaha da. Fenerbahçe bu grubu tehlikeli hale getirebiliyorsa gerçekten ballı bir kura çekmiş demektir. Neden abi? Villarreal burayı güçlü bir hale getiriyorsa, Napoli burayı bir güçlü hale getiriyorsa bu niye getirmesin ki ya? Fenerbahçe niye getirmesin? Rotasyon oyuncusuna 140 milyon euro ver. Abi yok, Salah gitti mesela. Ee, Zaten şu Ekitike'nin şeyi koptu abi. Aşil tendonu koptu bu herifin. Bu adamın futbola dönmesi bence çok zor. Ne kadar verdiler bir de? 95 milyon euro. Barcola bence oynar ya. Real Madrid'e baktık hocam biz. Real Madrid'e baktık. Yayını biraz geriye sarıp izleyebilirsin. Paris Saint-Germain Galatasaray'ın konuk ettiği zaman bu bile çok eskiye dayanıyor. Ne vardı abi forvet hattında? Neymar, Icardi, Mbappe vardı Paris'in forvet hattında. Galatasaray'ın forvet hattı Ömer Bayram, Emre Mor, Belhanda. Gerek yoktu Belhanda ya.
Abi bu maçta bayağı kaç gol yediydik biz? Bayağı bir gol yediydik ya. Biliyorum biliyorum. Biz sabah kulübünden de bahsettik kardeşim. Siz yeni geldiğiniz için bilmiyorsunuz. Abi bu nasıl bu Sercan mı Rooney mi yani gerçekten? Bu ne ya? İyi böyle bir 10 tane falan yememişiz. Barcelona grupta Paris Saint-Germain ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Barcelona'nın grubuna bakalım. Sabah var, Como var, Galatasaray, Feyenoord, Sporting, Aston Villa, Paris, Manchester City. Barcelona'nın rakipleri. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, kura çekimi sonrası Marcus Rashford transferi için İngiltere'ye gidecek. Hadi bakalım geliyor Rashford. Rashford'um hoş geldin. Survivor'ın aylık çalışanına döndü iyice. Evet evet. Derbide kale arkasıyla yan tribün arasında kalmış güvenlik görevlisi gibi gergin gördüm seni. Gergin değilim de acıktım ya. Bir karnım acıktı böyle. Abi bu nasıl benzetme? Derbide kale arkası ile yan tribün ortasında kalmış güvenlik görevlisi gibi. Sabah FK'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm rakipleri belli oldu. Evet sabah Azerbaycan takımı. Barcelona, Arsenal, Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Prag, Viking. Hiçbir maçını izlemedim. Bilmiyorum arkadaşlar. Yenilgi yazıyorum. Yenilgi yazıyorum. Yenilgi yazıyorum. Abi deplasman bir de Manchester United. Yenilgi yazıyorum. Yenilgi yazıyorum. Belki bir beraberlik. Belki bir win. Belki bir kazanmak. Yani maçı kazanmak. Maçı kazanmak diyorum. Burada kazanırsınız herhalde. Yani 3, 4 ya 5 puan ya 7 puan. Ben de tam şimdi sipariş verdim. Ne verdin abi? Ne yemek söyledin? Çok merak ediyorum ben öyle şeyleri. Biz yatılı değiliz. Çıkarız sen yemeğini. Yemek yok ki abla. Dur. Ne olsa. Salih ben geldim cümleten selam. Aleyküm selam. Ben de yumurtalı köfte söyledim. O ne ya? Pizza söyledim vallahi. Hocam oradan bir dilim fırlattın bize ya. Sağ ol abicim. Ya bilmiyorum. Takımı tam bilmiyorum çünkü. Ya bunlar lose olur çünkü biz kendimizde bile lose yazdık. Ya Galatasaray yenilir dedik yani Barcelona'ya. Yenilirsiniz, yenilirsiniz, yeniliriz. Ya yeniliriz. Yine yeniliriz. Yeniliriz abi. Belki beraberlik. Yeneriz, yeneriz. Gelince fırlatırım bir dilim. Söyleyelim sana. Teşekkür ederim abla. Alper hocam sen neredeydin? İstanbul'da mıydın ya? Antalya'daysan evine bir baskına geleyim ya. Pizza aklımdan geçendi. Vallahi sarardı ya. Ne yiyeceksin bilmiyorum ki. Bir şeyler hazırlarım ya. Sabah iyi bir takım. Bir saat önce vermiştim. En az 10 puan falan lazım herhalde ilk 24 için. Ankara'ma geleceğim bir ara Antalya'ya. Gelirsen beklerim. Burada bir kapım var haberin olsun. Ben de Ankaralıyım. Sen Ankara'da ne yapıyorsun ya? Çiğ köfte. Hocam konum at geleyim. Yeme içme eğlence club bendensin. Hocam ben Antalya'dayım. Baba, club falan benim kafam kaldırmaz ya. Yaşlandım ben artık. Gogeska. Ahmet abi haberler böyle. Kurallar böyle. Hayırlı olsun şimdiden. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Sabah takım hem de Real Madrid hem de Arda Güler için. Real Madrid'den bize ne abi? Hem Arda Güler için hayırlı uğurlu olsun. Arda Turan için. Çok desteklemesem de hadi Hakan Çalhanoğlu için de hayırlı olsun ne diyeyim. Selam Salim İyi. Özcan hocam hoş geldin. Kütük Ankara mı senin Salih? Evet evet. Eyvallah cansın. Gelince gelirsem yazacağım. Ben doğma büyüme Ankara. Ben doğma Ankara. 6. sınıfa kadar da Ankara ondan sonra Antalya. Sabah ölüm grubuna düşmüş. Buradan çıkarsa direkt kupayı versinler. Abi Galatasaray net üçüncü çıkar. Abi çok zor ya.
Salih arka koltukta müzik sesi azalt. Yemin ediyorum bak. Yemin ediyorum. Enişteyle gidiyorduk. Abi şunu kıs dedim ya. Enişte şunu kıs, müziği kıs dedim ya. Vallahi o yaşa geldik. Real Arsenal maçı dışında maçlarını kazanır, bence de öyle. Hakan yine Çalhanoğlu'luk yapmış. Güzel bir golü vardı, evet. Mantı söyleyeyim mi? Mantıklı bir hareket. Mantı güzel olur ya. Galatasaray çok zor ama yapabilir. Hayırlı uğurlu olsun tüm Türk takım ve Türk oyunculara başarılar dilerim. İstanbul'u Beylerbeyi'ndeyim ben. Vallahi hocam işte şu İstanbul'da olacak maça gelebilirsek, şey maçına, Barcelona Real Madrid maçı, işte Süper Kupalar var ya, onlardan birine gelebilirsek oralarda görüşelim İstanbul'da olan dostlarla. Ben Sincanlıyım Salih. Oo, benim ben yeni mahalle ya. Ama Sincan'da da amcalarım var ya. 6 tane amcam var lan. Aşiret gibiyiz ha. Ama Antalya'da hiç kimsemiz yok. Sadece biz varız. Senin de mi yeni mahalle doğum yeri? Haberleşelim hocam. Özelden yazarım. Tamam Enes hocam. Instagram Salih Dünya. Şöyle geçiş yapayım ben oraya. Sosyal medyalardan bizi takip edin arkadaşlar. Geçen işte Romanya maçına gittik İstanbul'a. Çok fazla bir dostla görüşemedik. Sadece bir iki kişi biz orada stat önünde yayın yaparken denk geldi. Onlarla görüşebildik. Sosyal medya, Instagram Salih Dinyo, TikTok Salih Dinyo. TikTok'u çok fazla kullanmıyoruz ama videolar atıyoruz oraya. Instagram'da oldukça aktifiz tabii ki de. Galatasaray Fener'in kura çekildi hocam. İstanbul'da kasap işletiyorum. Mangal benden, gel sen İstanbul'a. Baran Karaca hocam, eyvallah, teşekkür ederiz, sağ olasın. Link atmıyorsun ki hiç. Kime? Abi açıklama kısmında var. Her yayının, her videonun açıklama kısmında var ama. Mesela bak, bunun da açıklama kısmında vardır. Abi bunun açıklama kısmında olmayabilir. Takip ediyorum bayağıdır hocam, haberleşiriz. Tamam Enes hocam. Baran hocam, mangalı severiz. Beyaz atletle gelmek isterdik yanına ama bakalım, oraya maça gelirsek umarım inşallah uğrarız yanına da. Maça gelebilirsek tabii. Yayını desteklemek isterseniz yazdıklarınız ekranda görünür. Bino Game'den atarsanız, evet arkadaşlar, oradan bizim maça gitmemiz için, çünkü orası önemli. Oradan kendimiz bir yolunu bulmaya çalışıyoruz. Hem kendi desteklerimizle hem sizlerin destekleriyle gitmeye çalışacağız. Hocam sıkıntı yok. İstanbul turu yaparız. Kendi şahsi arabamız var. Eyvallah eyvallah Enes hocam. Güzel olur. Kadıköy Moda sahiline akarız. Vallahi İstanbul'a gidince ben gezmeyi çok istiyorum ama yanımdaki insanlar gezmiyor. Eniştem, Mücahit. Abi duralım evde Ne evde? Durmaya mı gittik? Tek başımıza orada. Evde kediye bakıp durduk ya. İstanbul'a gidiyoruz abi. Beyaz atlet enişte ikonuna aittir. Aynen öyle. Abi GS yarı finalde. Uyan yeğen, uyan. Uyan yeğen. Abi şöyle görmek isteyen dostlar, rakipler böyle. Şöyle dursun ekranda da. Galatasaray'ın rakipleri bunlar. Fenerbahçe'nin rakipleri bunlar. Ara ara değiştirelim burayı. Sohbet de edelim biraz, sonra da kaçayım ben. Chat'te sustu, ne yapıyorsunuz? Özcan hocam eyvallah. Bir şeyler göndermişsin, onlar ne olduğunu hala bilmiyorum ama olsun. Gidiyorsunuz mu? Gidiyorsak ben de gideyim. Ben konuşuyorsunuz diye buradaydım ya. Yayın mı kapandı? Ne oldu? Yok, yayın kapanmamış. Herkes bir halı desenine baktı herhalde. Bir daldınız ya. Salih titremek istiyor İstanbul gecelerinde. Abi titreyelim ya. Ya ben gezmeyi, görmeyi çok seviyorum ha. Bir yere gittiğim zaman turist olmaya bayılıyorum ben. Ama Antalya'da mesela ben tatil yapamıyorum Antalya'da. Antalya'da yaşıyorum ama hep burada olduğum için yıllardır bana hiç böyle şey çekici gelmiyor. Ankara'dan buraya geliyor olsam o palmiye ağaçlarına falan tırmanırdım yani burada. Herkes sustu.
Salih milli takım kadro kuracaktık. Fenerbahçe 13, Galatasaray 14, Sabah 10 bence yazmış puanlara. Para harcama ama parayı harcayamıyoruz ki zaten. Olmayan parayı nasıl harcayacağız? Palmiye ağaçlarına tırmanan maymun Salih. GTA 6 videosu gelir mi? Abi o kamerayı tutacak arkadaşım yok benim. Arkadaşsızım. Hepsi çünkü o güzel düğünlere gidip evlendiler hepsi çünkü o arkadaşlarım. Salih altında şort mu var? Evet. Titreyeceksen tarla başına çık. Bir gönderme ama herhalde anlamadım o göndermeyi. 5 galibiyet, bir beraberlik, bir yenilgi alır diye düşünüyorum Fenerbahçe'yi. Galatasaray'a da yaz bakalım bir şeyler. Maske, ağda, saç, sakal bendensin. Hocam o nasıl bir... Nereye gidiyoruz hocam? Enes hocam. Erkek kuaförüyüm. Orayı okumadım pardon. Erkek kuaförüyüm hocam. Saçına sakalına bir güzellik de yaparız. Vallahi abi ben Kenan Yıldız'a benzetebilme ihtimal beni Kenan Yıldız'a benzetebilme ihtimalim varsa abi çok ayağa kalk mı? Neden? Abi Kenan Yıldız birazcık hani ama onun için Vinicius'un doktoruna gitmem gerekiyor herhalde değil mi? Olmaz o. Abi ne var şortumda? Kırmızı şortlu. Kırmızı şortlu ne var abi? Oğlum içim gözükmüyor mu? Al. Salih bence berberden değil Allah'tan. Estetikçi var mı aramızda? Bir arkadaşa lazım. Farklı yayınlarda yapılan istekler gelmeye başladı. Yaptık biz de boşluğumuza geldi. Allah Allah. Abi bura şey değil ki ya. Neydi o? Neydi o? Neyse. Abi bilgisayarın ekran kartı ne? 3060 mıydı neydi ya? Max olursun Kenan Çoban. Sanayide yaparlar Salih Oto Tayfun yapar göçükleri falan. Lan oğlum ne kadar kötüsünüz ya. Kardeşim ne eksiğim var diyen yok ya. Ne eksiğim var derken yani bayağı var da. E, Ama saçlar ya hiçbir berber benim saçıma şey yapamıyor. Abi ben diyorum ya saçımın dökülmüşlüğü gözükmesin öyle kes. Kardeşim ben onu yapamam diyor berber. Bayağı bir çatışıyoruz berberler gittiğimizde. Bak beni insana çevir. Beni yakışıklı yap diyorum yapamıyor abi. Vinicius'un doktoru bile kurtaramaz. Eyvah. Murat hocam. Kardeşim ne eksiğim var? Sen Merih'e benziyor zaten bıyık olarak o yeter. Yaparız hocam yanlardan üste doğru kazıyarak çıkarız. Derimi ama değil mi? Bir de yüzü. Valla bence bu yanlış bir tıraş değil mi hocam mesela? Bu yanlış yani. Sıfıra vurman lazım. Hayatım ama değil mi? Saçlar seyrek baba gitti ya. Yaş 34 olunca hocam saçların şuraları açıldı. Artık bu yaştan sonra dökülmez değil mi? Ben şuraları doldurtursam yeterli olur mu acaba? Hakan Çalhanoğlu ile bir konuşmam lazım benim. Yok ya seni böyle kabul ettik. Abi Vinicius çenesi yaptırmam yok mu? Onu da bir sorayım. Yok abi perukla uğraşamam ben. Şuralara eksin azıcık ya. Öyle hata yapma. Neden? Böyle iyi mi? Ama niye? Böyle iyiyse niye bir kızlar bakmıyor? Hadi gidelim ya gidelim. Salih Kayseri mantı mı? Abla ne mantısı dur ya? Oğlum 2 saattir yayındaymışız oğlum. Şampiyonlar Ligi kura çekimi niye bu kadar uzun sürdü? Salih ile Acı Gerçekler birinci bölüm. Geride kalan da dökülüyor. Allah Allah. Saç eklenince geride kalan dökülüyor mu? Yazıklar olsun. Hakan niye ektirdi o zaman?
Özel yağ serumu kullan hocam. Özelden atarız. Gerçek mi hocam onlar yoksa satış için mi ya? Onlar gerçek değildir ya. Ben inanmıyorum bir şeyin bir şeyi uzattığına, saçı uzattığına. Emo saç. Lan var ya ben eski benim tüplü bilgisayar var. Tüplü ekranda biliyorsunuz onları. Hani mouse'u şurada böyle top var hani tekerleğe böyle öyle bir bilgisayarım benim duruyor. İlk bilgisayarım. Dünyadaki ilk bilgisayar da olabilir. Orada benim emo saçlı halim var. Bak fönlü kulakların üstünden uzatmışım. Ense böyle belime bel değil de işte. Ense şuralarda Arda yazıyor bak şurada. Arda'nın 8'e kadar bir ense var bende. Çat, çat, çat. Her yer fönlü. 100 bin abonede yemin ediyorum gösteririm. Bak 100 bin abone olsun gösteririm fotoğrafı. Barcelona maçına gitmek için 10 bin TL yetiyor mu? Maç bileti dahil mi? Yok o göstermelik öyle. Maç bileti kişi başı 15 bin TL zaten herhalde. Onun uçak bileti var. Gideceksin kalacaksın oteli var. Yemesi içmesi çok masraflı şeyler ya. Videosunu aldık mı aldık geçmiş olsun artık söz senet. O bilgisayarı nasıl açacağım? Sadece onu söyle bana. Neymar mısın? Evet Neymar gibiydi. Yarın bot basıyorum. Salih yandı. Hayır abi bot falan istemiyorum. Öyle bir şey yapmayın ne olur. Abi Arda Güler ne ara 10 numara? Vallahi ben öyle bir hataya düştüm. 10 numara verirler diye kendim yaptırdım formayı. Real Madrid forması ama 10 numarayı alamadım. Modric'ten sonra Mbappe'ye verdiler. Çok olmuştum. Kelebek sen git ya oturcularla. Abi çok kötü saç modeli var ya. Bir de fotoğraf çekmişim ya onu fönlemişim. Arsız bela gibi aynen öyle bak. 16 bin abone olduk mu? Vallahi görmedim ben göremiyorum. 16 bin abone olduk mu ya? Abi 20 niye olamadık? Bravo. Bravo chat 16 olduk. 16.16. 16 bin 16 abone olduk. Tam 16-16. Hani 0-0 2-0. Yani 0-0 bitti maç. 2-0. 0-0. 16-16. Evet. Hayırlı olsun. Valla daha dün sanki 6.000 aboneydik. 16 olmuşuz. Bravo. Bravo chat. Böyle devam. Devam. Durmak yok. Yardıracağız. İnşallah güzel yerlere geliriz ya. Congratulations'lar. Şimdi Galatasaray'ın rakibi kim orada yazıyor hocam. Salih atasözü ilaçların bir şeyi büyütebileceğine inanmıyorum. Arda Malaga maçında ilk 11 olur mu? Vallahi Diomande 2-3 tane güzel hareketler yaptı inşallah. Ya yedek kalsın Arda ya. Ben artık onu diyorum. Yedek kalsın bir ne olacak bir izleyelim görelim. İstikrarlısın ve selam tebrikler. Abi ben uykuya çok az vakit ayırıyorum. İnşallah bu emeklerin karşılığı da güzel olsun ya. Gönderiyorum çabuk. Abla bir şey gönderme. Teşekkür ederim. Düşünmen yeter. Yarı arsız bela ya da İsmail YK. Abi Enes hocam. Ya saçı keşke o bilgisayarı aç ya da açmasam mı? Abi böyle bir saç yok. Neden yani? Çevremde kimse ama işte o dönem onlar modaydı abi ya. Ya ben mesela bak şu favorilerin altını şöyle kaldırıp altını böyle jiletle alıyordum. Favoriler böyle çok kötü zamanlar. Ense abi üniversitede bir ense vardı bende. Yani üstüne basıp yere düşmüşlüğüm var. Yani ense o kadar uzundu. Ense bırakıyorduk ya. 5000'de ödül dağıtıyordun sanki. 5000'i geçeli çok oldu. 5000'de ödülü verdik, forma verdik zaten. 20.000'de yine bir ödül veririz ya. Yine bir hediye veririz. Moda değil de Apache'ler öyle yapıyordu. Apache'ydik belki de. Kardeş. Tıt 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 tıt. Anlat Salih anlat. Bugün klas top sektirme yok mu? Ya sektirmeyelim ya. Çok açım. Sultan Papağanı. Aynen Sultan. Oğlum o Sultan Papağanı'ndan bir tane istiyorum ya eve. Vallahi Sultan Papağanı'ndan bir tane istiyorum. O dansı Alper görmesin. Direkt oraları klip alıyor Alper. İnşallah görmemiştir. Dansa gel.
Neyse hocam, Trabzon'un maçına geçelim. Tamam hocam. Sohbette vallahi sardıydı, gidiyorum. Ben de gideyim. Acıktım zaten. Bizde var. Sabah herkes uyandırmadan susmuyor. İşte ne güzel. Ne güzel ya. Bakalım Salah ne yapacak? Abi sabahlar Real Madrid karşılaşsaydı Arda'nın maçına giderdim. Ya keşke, yani ben dedim ya bir Türk takımı ya da bir Azerbaycan takımıyla karşılaşsın. Olmadı. Barcelona geliyor yani ülkeye şu an. Barcelona Galatasaray'ın sahasına gelecek. Keşke Real olsaydı ya da Fener. Sabah ola hayrola. Abi sen öylesine de ben kimin formasını alsam o takımdan ayrılıyor. Abi sen öylesine de o takımdan, abi Bellingham forması alır mısın hemen acilen? Acilinden bir Bellingham forması istiyorum. Kendini alır mısın? Beşiktaş 0-0 dakika 50 arkadaşlar. Beşiktaş'ın maçı da devam ediyor. Link attım. Ne linki? Link varmış abi, durun. Nereye gidiyorsunuz? Öyle bir gitme yok. Görmedim linkleri ya. Linkleri baktık ya. Ha. La'yı okuduk ya. Bir dakika ya, biri şurada güzel bir şey söylemişti ya. Nerede o? Burada beraber açalım canlı yayında. Bilgisayarı mı? Rosto. Teşekkürler abi, yakışıklısın ya demiş. Eyvallah. Bir tane insan evladı çıkıp bunu söylemiş. Yalan da olsa söylemiş, yani olsun. Tüm takımlarımız Avrupa'da başarılı. Sen şimdi ne diyorsun? Madrid yarı final görür mü? Abi Madrid zor. Zor ya. Ya bu oyun kafasıyla, bu oyun mentaliyle. Bu ya bir maç kazanınca Şampiyonlar Ligi'ni almış gibi seviniyor bak. Fenerbahçe diyorum. Real Madrid taraftarı çok garip ya. Oğlum ilk yarı top oynayamadınız lan Real Sociedad'da. Her yeri almışlar gibi şu an, deli gibi mutlu hepsi. O yeleği 15 milyona dikiyorlar. Hangi yeleği ya? Dedik ya Salih, biz senden özür diyorum. Urfet. Arda transfer olacak mı sence? Milli takım geldi aklıma. Ne için? Değil mi? Vini rezil hemen övüyorlar. Evet ya, Vini'yi nasıl övüyor bak. Şaka gibi ya. Crystal Palace, Olise'nin geri alım maddesini devreye sokmak istiyor. Transferin gerçekleşmesi tamamen oyuncunun dönme kararına bağlı. Abi bu sayfa biraz yalan haber yapıyor ya. Bak, yalan haber. Abi Mücahit, bu sayfayı takipten çık. Futa yazan var ya. Ben de takip ediyormuş. Bunu çık. Geri alım maddesi yok. 2024'te Bayern'e 45 milyon sterline artı 5 milyon ek ödemelerle satıldı. Sadece yaklaşık %15 satışından gelecek. Sonraki satıştan pay kaldı. Sözleşmesi 2029'a kadar. Çıkış maddesi de yok. Haber parodi bir hesaptan çıkmış. Bak, doğru ama yarım doğru kral. Bu sayfa maalesef hep böyle saçma sapan haberler yapıyor. Bugün de Ronaldinho 2 gol atmış yazmış. Ben ismine bakmadım sayfanın. Direkt short videosu çekecektim. Ronaldinho ilk maçında 2 gol attı. Futbola döndü biliyorsunuz Ronaldinho. 46 yaşında futbola döndü. Serie C ekiplerinden birisine İtalya'da. 2 gol attı. Ya, bayağı bir araştırdım. Öyle bir golü yok. Tüm rakipler belli oldu. Oldu. Fenerbahçe'ye elenerek Şampiyonlar Ligi'nde kalamayan Lyon iflasın eşiğinde. Lyon Lig 1 ekibi değerli oyuncularını elden çıkaracak. Abi şu Fofana'yı Türk takımlarından biri alsın. Malik Fofana Fenerbahçe'de güzel gol attı bu adam. Bu oyuncuların hepsi satılıkmış. Ama bu herif iyi çocuk ya. Fofana iyi topçu. Vallahi Fofana iyi topçu abi, alınır yani. Evet dostlar, like'ları attıysanız teşekkür ediyoruz. Atmayanlar varsa şimdi son kez atabilir. Teşekkürler, güzel bir yayın oldu. Farklı bir içerik yaptık. Ben de farklı şeyler araya sunmayı istiyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni birlikte izler miyiz? Türk takımların maçlarını ve tabii ki de Real Madrid'in maçlarını da izler miyiz? İzlemek ister miyiz?
Sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmına bekliyorum. Buraya yazma hiç. Bu yayının yorumlar kısmına izleyelim diyorsanız böyle bir içerik için planlama yapacağım arkadaşlar. İstiyorsanız yazın. Beraber takip edelim. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı ve Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde takip edelim mi maçlarını? Yorumlar kısmına yazın. Bu yayın bittikten sonra bu yayının yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Keyifli sohbetiniz için. Sizi biz ne kadar burada doğalsak siz de emin olun yazdığınız chatten bile doğal olduğunuz bana yansıyor. Seninle maçları takip etmek daha güzel. Teşekkürler Baran hocam. Eyvallah Baran hocam, İstanbul'a gelirsek geleceğiz. Yanına uğrayalım inşallah. Samimiyetiniz için de teşekkür ediyorum dostlar. Allah'a emanet olun. Keyifli bir akşam diliyorum herkese. İzle, devamını yorumlara bırakıyorum. Tamam. Barça Hate Watch gelir mi? Barça'nın maçı mı var bugün? Gelmesin ya. Gelmesin abi. Ben çünkü burada oturmak beni artık şey yapıyor ya. Ben birazcık dinleneyim ya. Azıcık uyuyayım hatta ben. Seviyorum sizleri dostlar. Sizler burada olduğunuz sürece ben de buralarda olacağım. Biraz gücümü toplayayım sadece. Çok yorgun hissediyorum aslında. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arda Güler! Mais non! Il est pas sérieux! Evet, Avrupa Ligi kuralları yarın çekecek. Git abi, git dinlen, robot değilsin, normal. Teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Ben de bir Trabzonspor maçına falan bakayım, Beşiktaş maçına. Allah'a emanet. Görüşürüz.